GTC Gitcoin değil, GTC Nvidia'nın yapay zeka konferansı. Tarihin gelmiş geçmiş şimdiye kadarki en büyük yapay zeka konferansı. Nvidia'nın CEO'su şu anda sahnede. Keynote başladı. Keynote'un ilk 5 dakikasını falan kaçırdım, açamadım hemen yayını ama sizle paylaşmak istedim. Çünkü ben de izliyorum zaten, neler olacağını çok merak ediyorum. Yeni teknolojiler, insanoğlunun geleceğimizin nasıl görüneceğine dair ipuçları bulabileceğiz muhtemelen bu keynote'da. Tabii ki işte yapay zeka coinleri falan oraya da etkisi olacağını ben düşünüyorum. İzliyorum, sizlerle birlikte izleyelim istedim. God, I love NVIDIA. Accelerated computing has reached the tipping point. General purpose computing has run out of steam. We need another way of doing computing so that we can continue to scale, so that we can continue to drive down the cost of computing, so that we can continue to consume more and more computing while being sustainable. Accelerated computing. Herhalde yazım hatası mı yapmışım videonun başında, onu bir düzelteyim. Geliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Bakayım Türkçe altyazı olma ihtimali var mı acaba? Maalesef. Ben önemli şeyleri size çevirmeye çalışayım izledikçe. Ses nasıl? Bir yazabilir misiniz chat'e lütfen? Ses iyi mi? Benim sesim, yayının sesi. We would like to be able to simulate the entire product. We would like to design it, build it, simulate it, operate it completely digitally. In order to do that, we need to accelerate an entire industry. And today, I would like to announce that we have some partners who are joining us in this journey to accelerate their entire ecosystem so that we can bring the world into accelerated computing. But there's a bonus. When you become accelerated, your infrastructure is CUDA GPUs. And when that happens, it's exactly the same infrastructure for generative AI. And so I'm just delighted to announce several very important partnerships. They're some of the most important companies in the world. ANSYS does engineering simulation for what the world makes. Yazım yanlışını We're düzelttik. partnering with them to CUDA accelerate the ANSYS ecosystem, to connect ANSYS to the Omniverse digital twin. Incredible. Yayının bir de The thing Türkçesi that's var really great Selçuk. is that the install base of NVIDIA GPU accelerated systems are all over the world, in every cloud, in every system, all over enterprises. And so the applications they accelerate will have a giant installed base to go serve. End users will have amazing applications, and of course, system makers and CSPs will have great customer demand. Synopsys. Envie de commander chez Synopsys McDonald's, is NVIDIA's Subway, literally Sushi Shop. first software partner. They were the first software partner. They were there in very first day of our company. Synopsys Çeviri yapacağım da adam şu anda hikayesini anlatıyor yani. Her kelimesini çevirmeye gerek yok. Aradan yakaladığımız önemli şeyleri çeviririm diye düşünüyorum. Ama uzman coin'in kanalında Türkçesi varsa oradan izleyebiliriz. In order to make chips, we have to push lithography to a Aslında limit. hiç kimsenin bilmediği bir alanda. Çünkü çipi yapabilmek için litografiyi tabii ki en üst sınıra taşımamız gerekiyor. Domain specific library'miz olacak ve computational lithography'yi iyileştirecek, daha da hızlandıracak. Zaten bütün TSMC'lerde Aynen. bunu Şu anda marka cilalaması gerçekleştirdiğimizde, yapıyor. Çok onlar da yani çevrilecek bir şey yok. yapılarla Doğru beraber söylüyorsun. üretim gerçekleştirecekler. Bunu bir kez yaptıktan sonra Telif gelmesin uzman coin'den. Güzel bir şey söyledin. Gelmez diye düşünüyorum ama çeviri çok hoşuma gitmedi yani. Ben sizin için uygunsa orijinalini dinlemeyi ve önemli noktaları size çevirip üzerinde sohbet etmeyi tercih edeceğim. Biz de kullanıyoruz. ANSYS, Synopsys ve Cadence Eğer bu çeviri iyi dinlemek istiyorsanız uzman coin'in kanalına gidip izleyebilirsiniz. Could do fluid dynamic simulation at 1,000 times scale. Basically, a wind tunnel in real time. Cadence Millennium, a supercomputer with NVIDIA GPUs inside. A software company building supercomputers. I love seeing that. Building Cadence co-pilots together. Imagine a day when Cadence could Synopsys, ANSYS,
tool providers would offer you AI co-pilots so that we have thousands and thousands of co-pilot assistants helping us design chips, design systems. And we're also going to connect Cadence Digital Twin Platform to Omniverse. As you can see the trend here, we're accelerating the world's CAE, EDA, and SDA so that we could create our future in digital twins. And we're going to connect them all to Omniverse, the fundamental operating system for future digital twins. One of the industries that benefited tremendously from scale, and you all know this one very well, large language models. Basically, after the transformer was invented, Large Language we were Models able dediği to scale ChatGPT'ni kullandı. large Şu language anki models at bize incredible rates, kullanımıza açık olan yapay effectively zeka doubling every modelleri. 6 months. Now, how is it possible that by İnternetteki doubling every 6 months, yazılı olan that we have bilgileri, verileri grown the tarayıp industry, onlara we have göre yani grown large the language computational büyük requirements so far? dil And the reason for that is modeli quite diye simply this. geçiyor. Large Language You double the Models. size of the model, you double İnternetteki the size of yazılı your brain, olan you need twice as datayı, much veriyi information to tarayıp fulfill ona it. göre kendisine bir And so zeka every oluşuyor. time you Yani double özetle o your şekilde bir yapay zeka oluşuyor. Ona da Large parameter Language count, Model you deniyor. also have to appropriately increase your training token count. The combination of those two numbers becomes the computation scale you have to support. The latest, the state-of-the-art OpenAI model is approximately 1.8 trillion parameters. 1.8 trillion parameters required several inşallah. trillion tokens to go train. So a few trillion parameters on the order of, a few trillion tokens on the order of, when you multiply the two of them together, approximately 30, 40, 50 billion, quadrillion floating point operations per second. Now we just have to do some CO math right now, just hang with me. So you have 30 billion quadrillion. A quadrillion is like a peta. And so if you had a petaflop GPU, you would need 30 billion seconds to go compute, to go train that model. 30 billion seconds is approximately 1,000 years. Well, 1,000 years, it's worth it. Bu arada bu adamın hayat hikayesiyle ilgili Barış Özcan'ın YouTube kanalında çok güzel bir video var. İzlemenizi tavsiye ediyorum, izlemediyseniz. Nasıl mütevazi göçmen bir aileden gelip dünyanın en büyük şirketinin CEO'su olmuş hikayesinden çok güzel bir şekilde bahsediyor Barış abi. İzlemediyseniz sonra onu izleyebilirsiniz, tavsiye ederim. And so 1,000 years, 1,000 years. So what we need are bigger GPUs. We need much, much bigger GPUs. We recognized this early on, and we realized that the answer is to put a whole bunch of GPUs together. And of course, innovate a whole bunch of things along the way, like inventing tensor cores, advancing NVLink so that we could create essentially virtually giant GPUs, and connecting them all together with amazing networks from a company called Mellanox, InfiniBand, so that we could create these giant systems. And so DGX-1 was our first version, but it wasn't the last. Burada grafik kartlarının bu geniş dil modellerini, yapay zeka modellerini geliştirebilmek için 1000 yıla ihtiyaç olduğunu geçtiğimiz bilgisayarlarla, günümüzdeki teknolojiyle söylüyor. Bunun için bir çözüm geliştirmeleri gerektiğini, 1000 yıl vaktimiz olmadığını söylüyor. O yüzden süper computer, yani süper bilgisayar geliştirdiklerini söylüyor. GPU'ları birbirine bağlayarak onların gücünü arttırdıklarını söylüyor. Yeni bir ürün gelecek zannediyorum burada, bir GPU. GPU'da işte yapay zekanın çalışması için ya da fazla veriyi işleyebilmemiz için, hızlı şekilde çalışabilmesi için, işte bu süper kompütürlerin istediğimiz yere gidebilmesi için, yapay zekanın daha da gelişebilmesi için GPU gücüne ihtiyacımız var. O yüzden Render gibi mesela decentralized GPU projeleri de kripto piyasasında son zamanlarda çok ilgi görüyor. And to balance the workload so that you can get the most energy efficiency, the best computation time, keep your costs down. And so those fundamental innovations is what got us here. And here we are, as we see the miracle of ChatGPT emerge in front of us, we also realize we have a long ways to go. We need even larger models. We're going to train it with multimodality data, not just text on the internet, but we're going to train it on text and images and graphs and charts. And just as we learn,
watching TV. And so there's going to be a whole bunch of watching video so that these models can be grounded in physics, understands that an arm doesn't go through a wall. And so these models would have common sense by watching a lot of the world's video. Diyor ki ChatGPT'den hepimiz çok etkilendik. Evet, o yazılı dili kullanarak öğreniyor. Yani ChatGPT'nin şu anki kapasitesi yazılı dili, internetteki yazılı olan bilgileri tarayarak oluşmuş bir şey. Biz ondan çok etkilendik ve bizim geliştirdiğimiz yapay zeka sadece okumakla kalmayacak, bolca video izleyecek diyor. Aynı sizin benim televizyondan izleyerek, diğer insanları izleyerek öğrendiğimiz gibi öğrenebilecek diyor. Dinleyerek, okuyarak, izleyerek, gözlemleyerek. Bu yüzden de diyor bir mantığı olacak kendisinin. Yapay zekanın da aynı insan gibi. Somebody did say that another performer did her performance completely on a treadmill so that she could be in shape to deliver it with full energy. I didn't do that. If I get a little winded about 10 minutes into this, you know what happened. And so where were we? We're sitting here using synthetic data generation. We're going to use reinforcement learning. We're going to practice it in our mind. Önde ortadaki We're going to görmedim. have AI working with Muhtemel. AI training each other, just like student and teacher debaters. All of that is going to increase the size of our model. It's going to increase the amount of data that we have, and we're going to have to build even bigger GPUs. Yani diyor ki biz bunu yaptığımızda artık bu yapay zeka izleyerek, düşünerek, üzerinde kafa yorarak resmen mantığını kullanarak öğrenecek. Böyle olduğunda da bizimle aynı başka bir insanla tartışıyormuşsunuz gibi tartışmaya başlayacak. O noktada da çok daha büyük GPU'lara ihtiyacımız olacak diyor. Ya adam buradaki olay resmen hani yapay zekanın geleceği yeri ve bunun için ne kadar ciddi bir bilgisayar GPU kapasitesi gerektiğini önden görüp bunun şirketini kurup bunun üzerine çalışmış ve yapay zeka zaten dünyayı yutmak üzere. O yüzden yapay zekanın çalıştıracak hardware'leri üreten şirketi olarak da çok hızlı bir şekilde bir numaralı şirket oldu. Bakalım ne geliyor. Blackwell. Gelmiş geçmiş en büyük çipmiş. Bu arada hazır beklerken bunu yeni ürünlerini izlerken bir yayını beğenebilirsiniz lütfen. Çok memnun olurum. Belki görüp katılmak isterler. Clickbait de yapmadım. Yayında bunu izleyeceğimizi yazdım başlığına da. ...1.8 terabyte per second. 72 port. Birazdan anlatacak galiba bunu. Nasıl kıyaslayarak anlayabileceğimizi bu bilgisayarların kapasitesini heyecanla bekliyorum. Ya işte insan beyni ne kadar komplike. Dünyanın en komplike makinesi insan beyni. İnsan beyninin işleme, düşünme kapasitesine, algılama kapasitesine ulaşmaya çalışıyor şu anda teknoloji. Bu gördüğümüz şeyler bunun uğraşları ve işte yaklaşıyorlar gittikçe. Önce sadece okuyarak internetteki yazıları öğrenen bir yapay zeka. Şimdi artık bahsettiği şekil bundan konuşuyorsa bu teknoloji vardır. İzleyerek, düşünerek, üzerinde dinleyerek öğrenen bir yapay zeka. İşte bu tahmin edebiliyoruz. Her dili öğrenecek. Aynı yani dünyanın en akıllı insanını olmayan dünyanın en akıllı insanını düşünün. Yapay zeka o oluyor ve her cebe girecek, her bilgisayara girecek. Ve kaçışımız yok. Bununla dost olmalıyız yani. Bunu iyi öğrenmeliyiz. Nereye gideceğini önden görürsek. Çünkü insanlığın ve bizim hayatı yaşayış şeklimizi değiştirecek bir yapay zeka. Doğal olarak da işte trilyonlarca dolarlık bir ekonomi, para el değiştirecek. Değer çıkacak ortaya. Bir yerden diğer yere taşınacak. Bunları o yüzden izliyoruz. O yüzden önemli.
Çünkü buradan kaçış yok yani yapay zekadan. Bari önden görüp trendleri yakalamaya çalışalım. Trene önce binelim. Here's the, if you will, the heart of the Blackwell system. And this inside the company is not called Blackwell, it's just a number. And this is Blackwell sitting next to, this is the most advanced GPU in the world in production today. This is Hopper. O da kendi ürünleri. Bu dünyadaki şu anda en güçlü GPU'ymuş elinde tuttuğu gösterdiği. Bu da yenisi. Blackwell dediği. Yani boyutta çok bir değişiklik olmadan biraz önceki grafiklerde, görselde doğru anladıysam öyle bunun yüzlercesinin, belki binlercesinin bir araya geldiği bir kapasiteye sahip. Aynı zamanda da boyut işte şu kadardan birazcık büyümüş durumda. You're very good. Good boy. Good girl. 208 billion transistors, and so you could see, I can see, there's a small line between two dies. This is the first time two dies have abutted like this together in such a way that the two dies think it's one chip. There's 10 terabytes of data between it, 10 terabytes per second, so that these two sides of the Blackwell chip have no clue which side they're on. There's no memory locality issues, no cache issues. It's just one giant chip. And so when we were told that Blackwell's ambitions were beyond the limits of physics, the engineer said, so what? And so this is what happened. And so this is the Blackwell chip, and it goes into two types of systems. The first one is form-fit-function compatible to Hopper. And so you slide out Hopper and you push in Blackwell. That's the reason why one of the challenges of ramping is going to be so efficient. There are installations of Hoppers all over the world, and they could be the same infrastructure, same design, the power, the electricity, the thermals, the software, identical, push it right back. And so this is a Hopper version for the current HGX configuration. And this is what the second Hopper looks like this. Now this is a prototype board, and Janine, could I just borrow? Ladies and gentlemen, Janine Paul. And so this is a fully functioning board, and I'll just be careful here. This right here is, I don't know, $10 billion. 10 milyar dolar olduğundan bahsediyor elinde tuttuğu şeyin değerinin. The second one's 5. Diğeri de 5 milyar dolar diyor. It gets cheaper after that. So any customers in the audience, it's okay. Sonra ucuzlayacak söz veriyorum eğer diyor müşteriler varsa izleyiciler arasında. All right, but this one's quite expensive. This is the bring up board. And the way it's going to go to production is like this one here, okay? And so you're going to take this. It has two Blackwell chips and 4 Blackwell dies connected to a Grace CPU. The Grace CPU has a super fast chip-to-chip link. What's amazing is this computer is the first of its kind where this much computation, first of all, fits into this small of a place. Second, it's memory coherent. They feel like they're just one big happy family working on one application. Bu arada arkadaşlar gördüğüm bir yorum. Artık Twitter'da Solana cüzdan adresi atanlara lütfen, benim sizden ricam, göndermeyin para. Orada kazanç varsa da kalsın masada. O işin artık tadı kaçtı. Olay biraz Binance'e geçiyor, meme coin'ler, Avax'a geçiyor, Base'e geçiyor. Bu yayından sonra onları konuşabiliriz ama öyle random adreslerin attığı Solana cüzdanlarına artık para atmayın lütfen. Göndermeyin. Çöp olduğu işler biraz. Zaten günde 10 tane pre-sale diye tweet atıp para alan insanlar hesaplarını kapatıp gidiyorlar falan. Dikkatli olun. Paranızı, sermayenizi boğa pazarı yeni başlarken çarçur etmeyin. Benim tavsiyem budur. Trying to sort that out, and I just kind of doesn't matter. Hopefully, it comes plugged in. So, okay. So this is the Grace Blackwell system.
But there's more. So it turns out, all of the specs is fantastic, but we need a whole lot of new features in order to push the limits beyond, if you will, the limits of physics. We would like to always get a lot more X factors. And so one of the things that we did was we invented another transformer engine, the Tabiri second caizse generation. fizik yasalarını It has the ability to eğmek için daha dynamically güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız and var diyor. O automatically yüzden bir icat yaptık, rescale buluş yaptık diyor. And recast numerical formats to a lower precision whenever it can. Remember, artificial intelligence is about probability. And so you kind of have, 1.7, approximately 1.7 times approximately 1.4 to be approximately something else. Does that make sense? And so the ability for the mathematics to retain the precision and the range necessary in that particular stage of the pipeline, super important. And so it's not just about the fact that we designed a smaller ALU. The world's not quite that simple. You've got to figure out when you can use that. Xverse cüzdanda bir sıkıntım var. Baktım Twitter hesaplarına, öyle bir şey paylaşmamışlar. Böyle şeyler gördüğünüzde hemen kendi markanın Twitter hesabına bakıp böyle bir şey var mı, paylaşılmış mı diye kontrol edebilirsiniz. And so this new transformer engine, we have a 5th generation NVLink. It's now twice as fast as Hopper, but very importantly, it has computation in the network. And the reason for that is because when you have so many different GPUs working together, we have to share our information with each other. We have to synchronize and update each other. And every so often, we have to reduce the partial products and then rebroadcast out the partial products, the sum of the partial products, back to everybody else. And so there's a lot of what is called all reduce and all to all and all gather. It's all part of this area of synchronization and collectives so that we can have GPUs working with each other. Having extraordinarily fast links and being able to do mathematics right in the Yeni network yaptıkları, yeni çıkardıkları çipin bir öncekinin 5 katı hızlı olduğunu söylüyor. 5 katı hızlı olmakla da kalmayıp çipler arası veri alışverişi yapılırken işlem de yapılabilecek diyor. Ben de tam anlamaya çalışıyorum. Network üzerinde de işlem yapılabilecek bir şey icat ettiklerini söylüyor. For weeks on end is approximately zero. And the reason for that is because there's so many components working at the same time. The statistic, the Bir probability süper of them bilgisayarı haftalarca working açık bırakıp continuously is very çalıştırmak low. şu anda And so imkansız we diyor. need to make sure that whenever there is we checkpoint and restart as often as we can. Bu yüzden kapatıp But geri açmamız if we have gerektiğinde, the restart ability to etmemiz detect gerektiğinde a weak chip or a weak node early, we could retire it and maybe swap in another eğer bunu processor. ağın üzerindeki That ability to veriden keep the erkenden utilization of the anlayabilirsek supercomputer hangi high, nodumuzun especially when you just çökeceğini spent onu $2 billion çıkartıp building it, değiştirebiliriz diyor. is super important. And so we put in a RAS engine, a reliability engine that does 100% self-test, in-system test of every single gate, every single bit of memory on the Blackwell chip and all the memory that's connected to it. It's almost as if we shipped with every single chip its own advanced tester that we test our chips with. This is the first time we're doing this. Super excited about it. Çiplerimiz Secure kendi AI. kendilerini test edebiliyorlar. Çalışıp daha önceden eğer fail edecekse çipimiz kendi kendinin fail edeceğini Only anlayabiliyor. this conference Kendi today testini clapped for yapabiliyor RAS. diyor yeni The- çipleri. The Deri montu güzel, evet, hep de secure aynı AI. montu giyiyor. Aynı kıyafet Obviously, we birebir. just spent Hiç değiştirmiyor. hundreds of millions of dollars creating Hoş a bir tarzı very var. important AI. And Timsah derisi gibi the duruyor. code, the intelligence of that AI is encoded in the parameters. You want to make sure that on the one hand, you don't lose it. On the other hand, it doesn't get contaminated. And so we now have the ability to encrypt data, of course, at rest, but also in transit and while it's being computed. It's all encrypted. And so we now have the ability to encrypt in transmission, and when we're computing it, it is in a trusted environment, trusted engine environment. Bu çok önemli The bilgi. last thing Bütün is datayı decompression. enkript edip şifrelemenin bir Moving yolunu data bulduk in and diyor. out of Datayı these nodes, üretirken de, when datayı the transfer compute is ederken de, so sonra fast, diğer it tarafta becomes datayı really işlerken de essential. her üçünde de And so şifreli we ve güvenli bir put in şekilde a high line speed compression engine kullanabileceğimiz bir effectively yöntem moves keşfettik data diyor. 20 times faster in and out of these computers. These computers are so powerful
And there's such a large investment. The last thing we want to do is have them be idle. And Her şey so all şifreli of diyor these özetle, evet. capabilities are intended to keep Blackwell Çünkü fed aslında and as yapay zekanın en tehlikeli busy taraflarından as bir tanesi o. Şifreli olmazsa sizin de Overall, bilginizi compared kendisi de to Hopper, öğreniyor ve onu it is ezberliyor, başkalarıyla da paylaşabiliyor. 2.5 times the FP8 performance for training per chip. It also has this new format called FP6 so that even though the Yanlışlıkla computation bir speed is the tensor same, tao render falan dese the gerçekten uzaya bandwidth that's gider. amplified because of the memory, the amount of parameters you can store in the memory is now amplified. FP4 effectively doubles the throughput. This is vitally important for inference. One of the things that is becoming very clear is that whenever you use a computer with AI on the other side, Ya bunlar when you're böyle chatting with the düşününce chatbot, when you're asking bir it saniye. to review or make an image, remember in the back is a GPU generating tokens. Some people call it inference, but it's more appropriately generation. The way that computing is done in the past was retrieval. You would grab your phone, you would touch something, some signals go off, basically an email goes off to some storage somewhere. There's pre-recorded content, somebody wrote a story or somebody made an image or somebody recorded a video. Eskiden bugüne kadar bilgisayarlarla irtibat kurduğumuzda, iletişime geçtiğimizde başka bir insanın daha önceden hazırlanmış bir datayla iletişime geçiyorsunuz. Ve size o datayı gösteriyordu bugüne kadar bilgisayarlar diyor. Şu anda ya da gelecekte göreceğimiz içeriklerin, tüketeceğimiz içerikler bir yerden, hardware'dan gelmeyecek. O anda üretilecek. Yani içerikler o anda gerektiği şekilde üretilecek. Yani bunun gibi içeriklere de etkili olabilecek. Mesela şey gibi, şimdi YouTube'a girip yazıyorsunuz ya, Bitcoin NFT'leri nasıl alınır, cüzdan nasıl açılır, Xverse nasıl kullanılır. Bunu girip yapay zekaya sorduğunuzda sizin en çok izlemeyi seveceğiniz şekilde bir YouTuber gibi karşınıza çıkıp o anda bu bilgiyi, içeriği gösterip size ders olarak çıkarabilecek. Yani o anda generate edecek. Daha önceden kaydolmuş olmasına ihtiyaç olmayacak. We created a processor for the generative AI era. And one of the most important parts of it is content token generation. We call it, this format is FP4. Well, that's a lot of computation. 5x. Evet, buraya değinmek istiyordum biraz önce. Şimdi burada 4 çarpı hız, 5 çarpı hız, 6 çarpı hızdan bahsediyor. Bu her işte sürecin farklı yerleri. Token generate etmesi, orada bilgiyi, datayı generate etmesi, content'i generate etmesi falan. 4 kat, 5 kat daha güçlü diyor. Şimdi bu küçük rakamlar gibi görünüyor olabilir. Özellikle biz işte kriptoculara, biz çünkü 1000x'lere falan alışığız duymaya. Bir insanın şu anda benim mesela beynimin 5 kat daha kapasitesinin güçlendiğini hayal edebiliyor musunuz? İşte yapay zekada böyle şeyler göreceğiz. Bunun ve her sene olacak. Apple nasıl her sene yeni bir telefon çıkartıyor? Nvidia'da her sene 5 kat, 10 kat daha güçlü kapasitesi olan çipler çıkartacak. Yapay zekanın şimdiki hali bile böyle bizim bazen dudağımızı uçuklatacak kadar kapasitesi geniş. İşte bunu 5 kat daha capable hale geldiğinde. Aradan 5 sene geçtikten sonra bakın. 1000x, 8 senede 1000x'i yapıyormuş. In the heydays of the PC revolution. 100 times every 10 years. In the last 8 years, we've gone 1000 times. We have 2 more years to go. Karşınızda her şeyi bilen birisiyle sohbet ediyormuşsunuz gibi. The all-knowing. Yani işte yapay zekanın tanrılaşması, hani tırnak içinde tanrılaşması noktası, her şeyi bilen, yani insana göre neredeyse bir tanrı kapasitesinde bir hale getiriyorlar. Gittikçe de oraya geliyor çok hızlı bir şekilde. Just an incredible chip. We call it the NVLink switch. It's 50 billion transistors. It's almost the size of Hopper all by itself. This switch chip has 4 NVLinks in it, each 1.8 terabytes per second. Lucy, aynen öyle. Lucy filmini izlemediyseniz o filmi tavsiye ederim. Morgan Freeman oynuyor. Bu çok önceden bu konuyu biraz işlemişlerdi değişik bir şekilde ama güzel bir film. Kesinlikle öneririm izlemenizi, izlemediyseniz. At full speed at the same time. That's insane.
It doesn't even make sense. Adam diyor ki mantıklı bile gelmiyor bu kadar kapasitesinin artması. That's cost effective. That's cost effective. How incredible would it be that we could have all these GPUs connect over a coherent link so that they effectively are one giant GPU? Well, one of the great inventions in order to make it cost effective is that this chip has to drive copper directly. Güzel soru Yiğitcan. Peki her şey böylesine dijitalleşmeye giderken özellikle bu kadar güçlü bir yapay zeka üretilirse borsa ya da kriptoda bizler sadece yem olmayacağız mı? Zaten yemiz aslında. Retail'ın belki %1'i para kazanıyor. Buna meme coinler de dahil. Parayı kazanan, kutlama yapanların sesi her zaman daha çok çıkar. Kaybedenler duyulmuyor. Kazananlar zaten piyasada genelde günün sonunda %1 civarı, belki biraz daha fazla olabilir ama zaten işte BlackRock'ın çok uzun, bunu Google'a yazarsanız çıkar. BlackRock'ın mesela çok uzun zaman önce bir trading yapay zekası geliştirdiği ve bütün yaptığı yatırımları, bütün trade'lerini, piyasadaki işlemlerini o yapay zekaya göre yaptılar. 20 çarpı daha da güçlenirse orada bizim insan olarak ne özelliğimiz kalacak, onu da yayından sonra konuşalım, felsefe tarafını işte. That DGX, by the way, was 170 teraflops. If you're not familiar with the numbering system, that's 0.17 petaflops. So this is 720. The first one I delivered to OpenAI was 0.17. OpenAI'ya ilk götürdüğüm GPU benim diyor 0.17 idi. Şimdiki 720 yazıyordu galiba. O kadar kat be kat arttığını, ya bin küsür kat daha hızlanmış 720. And the world's first one exaflops machine in one rack. Evet doğru. Alaaddin app'in adı, yapay zekanın, BlackRock'ın kullandığı. Gizli, kendilerine özel bir yapay zeka, trading yapay zekası geliştirmişler. Ona göre yatırım yapıyorlar. İşte gördüğünüz gibi de bütün dünyanın parasını alıyorlar tokatlayıp. And so this is an exaflops AI system in one single rack. Well, let's take a look at the back of it. So this is what makes it possible. Gerçekten OpenAI'ya ilk verdiği GPU'nun binlerce katı daha güçlü, capable bir bilgisayar şu anda çıkardıklarını düşünürsek neler göreceğiz acaba? İstediğimiz bütün veriyi istediğimiz her yere bir saniye içinde gönderebiliriz bunun sayesinde diyor. 5,000 NVLink cables in total 2 miles. Now this is the amazing thing. If we had to use optics, we would have had to use transceivers and retimers. And those transceivers and retimers alone would have cost Ses sorunu hala çözülmedi. Enteresan. Nasıl bir ses duyuyorsunuz? Söylerseniz ona göre çözmeye çalışabilirim. Ben de ayarlamaya çalışıyorum. As a result, we did it completely for free over NVLink switch, and we were able to save the 20 kilowatts for computation. This entire rack is 120 Teşekkürler, hoş geldiniz. İzleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yapay zeka, Nvidia'nın yapay zeka konferansını, Nvidia CEO'sunun keynote'unu izliyoruz, üzerinde sohbet yapıyoruz. We could sell a peripheral. Yayın mı donuyor? Enteresan. Ona şu anda ne yapabilirim bilmiyorum, bir bakayım. 600,000 parts. Somebody used to say, you know, you guys make GPUs, and we do. But this is what a GPU looks like to me. When somebody says GPU, I see this. Kaçırdım burada. Karbon fiber Ferrari dedi ama. Everybody's going, I feel it. I feel it. I get it. I get that. Now that you mention that, I feel it. I don't know what's 3,000 pounds. Okay, so 3,000 pounds, ton and a half. So it's not quite an elephant. So this is what a DGX looks like. Now let's see what it looks like in operation. Okay, let's imagine how do we put this to work and what does that mean? Well, if you were to train a GPT model, 1.8 trillion parameter model, it took apparently about 3 to 5 months or so with 25,000 amperes.
Bir If we were to önceki do it with Hopper, it would probably take something like 8,000 GPUs, and it şimdiye would consume 15 megawatts. 8,000 GPUs and 15 megawatts. It would 8000 take 90 days, GPU about ve 3 months. 15 megawatt elektrik would allow yakmamız you to train gerekirdi diyor. something that is, 4-5 ay içerisinde This groundbreaking AI model. ChatGPT gibi bir şey çıkarmamız And için. it's obviously not as expensive as anybody would think, but it's 8,000 GPUs. It's still a lot of money. And so 8,000 GPUs, 15 megawatts. If you were to use Blackwell to do this, it would only take 2,000 GPUs. 2,000 GPUs, same 90 days. But this Blackwell'ı is the yeni amazing çipimizi part. kullanırsak 8000 Only yerine 4 2000 megawatts of power. GPU kullanarak So 4 from megawatt 15 megawatt that's elektrik right. yakabiliriz diyor. 15'ten 4 megawatt'a elektrik ihtiyacını düşürmüşler yeni teknolojiyle. And that's our goal. Our goal is to 90 gün içinde continuously hem drive süresi down kısalıyor the cost hem de and the energy. They're elektriği directly gereken proportional to each other, enerjiyi cost and düşürüyorlar. energy associated with the computing so that we can continue to expand and scale up the Şey gibi computation that we ilk have to do to bilgisayarlar train the next çıktığında generation model. zamanında bir bilgisayara training. ulaşmak herkesin harcı değildi. Daha çok hükümetlerin, büyük or şirketlerin generation böyle koca oda is gibi vitally bilgisayarları important vardı. going Daha forward. sonra şimdi ne oldu? Probably Artık some böyle half of the time Chromebook'lar that var değil mi? NVIDIA Gidip GPUs are birkaç yüz in the cloud lira, these birkaç yüz days is being dolara used for alabildiğiniz token bilgisayarlar generation. haline geldi. They're İşte either bunların doing geliştirdiği Copilot this GPU or modelleri Chat cebimizde GPT that or, taşıyabileceğimiz all these beyin, different yani models that are being suni used beyin gibi when you're düşünebiliriz bu interacting with it, or GPU'yu gelecek haline. generating images or generating videos, generating proteins, generating chemicals. There's a bunch of generation going on. All of that is in the category of computing we call inference. But inference is extremely hard for large language models because these large language models have several properties. One, they're very large. And so it doesn't fit on one GPU. This is, imagine Excel doesn't fit on one GPU, you know? And imagine some application you're running on a daily basis doesn't run on Devamlı doesn't fit yapay on one zekadan computer. bahsediyor. Yapay Like a zeka video game hype'ı doesn't fit on one olur mu? computer. Kesin olur bence. And Hani most, in sell fact, the do. news'luk bir şey And yok. O yüzden many yapay times zeka bunu in the izleyip past, buradan hyperscale çıkacak. computing, many Yapay zekanın applications for gittiği many yeri, people, they're on the ilerleme same hızını computer. gören Now, insanlar all of a sudden, yapay zekaya this daha one çok para inference alokasyonu application yapılacaktır. where you're Yatırımcılar daha interacting çok with this buraya chatbot, bakacaklar diye that düşünüyorum. Bunda doğal chatbot olarak requires a yapay zeka supercomputer tokenlarına da, that to run it. coinlerine de And that's faydası the olur future. doğru projelere. The future is generative with these chatbots, and these chatbots are trillions of tokens, trillions of Gelecekte parameters, datalar and they bir have to yerde generate saklanıp tokens hard diskten çekmeyeceğiz. at Gelecekte interactive rates. datamız, Now, what does that mean? içerikler istediğimiz Oh, well, anda generate edilecek. O an üretilerek Three gelecek tokens is karşımıza about a diyor. word. You know, space, the final frontier. These are the adventures. Tokens diyor evet ama token bahsettiği token o token değil. Okay. Yani şey gibi bilgisayardaki I don't know if that's gönderdiğiniz useful. requestler bilgisayara da token deniyor ya da oradan gelen datalar da token. Mesela Yeah, the ChatGPT'ye art of gidip bir şey communications yazdığınızda is onun selecting çalışma good sisteminin içinde de analogies. bir tokenizasyon var. O bizim tokenlar değil. Yeah, this is not going well. I don't know what he's talking about. Never seen Star Trek. And so here we are, we're trying to generate these tokens. When you're interacting with it, you're hoping that the tokens come back to you as quickly as possible and as quickly as you can read it. And so the ability for generation tokens is really important. You have to parallelize the work of this model across many, many GPUs so that you could achieve several things. One, on the one hand, you would like throughput because that throughput reduces the cost, the overall cost per token of generating. So your Bu token dediği işte de dictates the cost of delivering the service. On the other hand, you have another interactive rate, which is another tokens per second, where it's about per user, and that has everything to do with quality of service. And so these two things compete against each other. Bu Black Mirror'ın son sezonunda bir bölüm vardı. Belki izlemişsinizdir. İşte şey gibi gerçek hayattaki insanları bilgisayar artık o kadar iyi tanıyor ki onları dizilerin, filmlerin içindeki karakterler olarak gösteriyor. Gerçek hayatlarını generate ediyor content'i o anda. İşte 4K olarak ya da her neyse. Bu teknoloji benim anladığım kadarıyla abi diyor ki bu teknoloji bizim elimizde var. Sadece diyor çok pahalı. Yani bu teknoloji bizde var yok değil ama pahalı. Bizim derdimiz şu anda yapmaya çalıştığımız şey bu teknolojiyi ucuzlatacağız giderek hızlı bir şekilde ve sizin gibi kullanıcıların da cebine koyacağız. Siz de istediğiniz zaman bu kadar işte generate edebileceksiniz bu içerikleri. Bu tarz süper kompütürlerle irtibat halinde olabileceksiniz. Token muhabbeti de şöyle. Mesela Google'a gidip bir
arama yaptığınızda da aslında orada siz bir Google'a işte request gönderiyorsunuz. O bir token gibi. Oradan size geri gelen veri de bir token. Bunu her yaptığınızda Google aramasının bile belli bir maliyeti var. Elektrik yakılıyor ve bunun bir karbon salınımı var. Yani fiziksel olarak bir enerji yakılıyor sizin o aramanızı sonucunu getirebilmek için. Yapay zekada gidip aramayı, datayı alıp getirmiyor. Datayı generate ediyor. Çok daha fazla karbon salınımı, elektrik yakımı var. Eğer bunu günlük hayatımızda kullanacaksak, ki kullanacağız gibi görünüyor, artık bu işin kaçışı yok. Yapay zeka yarışı başladı çoktan. Bunu ucuzlatmamız lazım ki herkes kullanabilsin. Yani bir iPhone'un mesela 10 milyon dolarlık bir cihaz olduğunu düşünsenize. iPhone çok her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok capable bir alet ama 10 milyon dolar ya da hatta işte 5-10 milyar dolar dedi biraz önce çiplere. Yani 5 milyar dolar olursa iPhone, insanlar çok bir faydası olmaz. Sadece bir iki kişinin cebinde olur. Öyle olmasın, herkesin cebine girsin diye harıl harıl uğraşıyorlar. Etkinlik ve fuar 3 gün sürüyor galiba. Ama keynote sadece bugün. Yani benim asıl merak ettiğim bu CEO'nun, boss'un konuşması burada. Ne söyleyecek? Söylediği şeyler aslında fazlasıyla yeterli. 4-5 kat hızlandırmaları, elektrik ihtiyacını 5 kat 3 kat, 3,5 kat azaltmış olmaları falan aslında çığır açıcı. Bunun ne kadar çığır açıcı olduğunu da kullandığımız, irtibata geçtiğimiz yapay zekalarla 6 ay sonraki iletişimin geliştiğini gördüğünde anlayacağız. Let's take a look at inference of Blackwell compared to Hopper. And this is the extraordinary thing. Blockchain konusuna değinse çok iyi olur ama onun kendisinin bir çıkarı, şirketinin bir çıkarı olmadığı için zannetmiyorum, ama fuarda, oradaki Expo'da çok fazla yapay zeka blockchain şirketinin stand açtığını tahmin edebiliyorum. Bir önceki GPU sattıkları modellerine göre 30 kat daha fazla token per second işleyebiliyor. Yani 30 kat daha fazla insana hizmet edebilecek bir hale gelmiş aynı saniye içerisinde. We just used the latest, greatest 10 terabytes per second. We connected the two chips together. We got this giant 208 billion parameter chip. How would we have performed if nothing else changed? And it turns out quite wonderfully, and that's the purple line, but not as great as it could be. And that's where the FP4 muhtemelen evet, GPU computing tokenlarının hareketlenebilme ihtimali var. Ama the reason for that is because all these GPUs have to share the results, partial products. Whenever they do all to all gather, whenever they communicate with each other, that NVLink switch is communicating almost 10 times faster than what we could do in the past using the fastest networks. Bundan önceki en hızlı networkleri kullanarak veri akışı sağladığımızın 10 katı rahatlıkla veri akışını sağlayabiliyor. Generative AI için yapılabilecek şimdiye kadarki en iyi GPU diyor. Data centers are going to be thought of, as I mentioned earlier, as an AI factory. Evet, kedi köpek meme coinleri bir kenara bıraksak iyi olur artık, evet. Bence de dikkatimiz çok dağıldı. Zaten yine tokatladılar. Toplam piyasa 100 milyon dolar bir para kazandı. Onu da götürüp 10 tane scammer'a dağıttılar tekrardan. Hep klasik şeyler. But of the last industrial revolution and this industrial revolution, the generation of intelligence. And so this ability is super, super important. The excitement of Blackwell is really off the charts. When we first Abi tabii ki bizden daha da heyecanlı. Çok büyük bir gelişme tabii ama onun artık çocuğu gibidir, bebeği gibidir. Hayatını adadığı bir şirket ve gayesi var burada. Onunla ilgili bir açıklama yaptığı için anlatıyor. Her CEO, her geliştirici de, her girişimci de çok enteresan hitabet yeteneğine sahip olmak zorunda değil. Evet, beni de biraz sıkmaya başladı ama merak da ediyorum açıkçası. Burayı kaçırdım sanırım. Çözüm ortakları mı buradaki bütün? Unbelievable excitement for Blackwell. Unbelievable excitement. Bunların hepsi and there's a whole bunch of different configurations. Nvidia'nın. Of course, I showed you
bir anda dünyanın en büyük şirketi neden olduğunu şu imajda görebiliyoruz. Çünkü dünyanın diğer bütün en büyük şirketleri müşterisi olmuş. Onların bir derdini çözmüş, onlara bir değer üretmiş. Zaten yüzlerce milyar dolarlık, trilyon dolarlık değere sahip olan şirketlere ekstra bir değer verdiğinde işte dünyanın en hızlı şekilde dünyanın en büyük şirketi olunabiliyor demek. Doing amazing work in different modalities. The CSPs, every CSP is geared up. All the OEMs and ODMs, regional clouds, Aynen. sovereign AIs, and telcos all over the world are signing up to launch with Tim Cook'u Blackwell. da ben çok sevmiyorum ya. Çok özledim rahmetli Steve Jobs'ın keynote'larını açıkçası. Steve Jobs muhteşem EQ'ya sahip olan bir adamdı bence. Çok ciddi, yüksek bir duygusal zekası ve hitabet yeteneği vardı ve pazarlamayı çok iyi anlayan bir insandı. O yüzden onun konuşmalarını dinlemek, sunumlarını izlemek gerçekten eğlenceli oluyordu zamanında. Allah rahmet eylesin. Ya da toprağı bol olsun. Ya da her neyse. Onun için uygun olan dilek. Building out a 222 exaflops system. You know, just now when we animated just now the digital twin, if you saw all of those clusters are coming down. By the way, that is not just art. That is a digital twin of what we're building. That's how big it's going to be. Besides infrastructure, we're doing a lot of things together with AWS. We're CUDA accelerating SageMaker AI. We're CUDA accelerating Bedrock AI. Amazon Robotics is working with us using NVIDIA Omniverse and Isaac Sim. Bu değişik bir birliktelik çünkü Amazon Web Services şu anda dünyanın bir numaralı cloud computing hizmetini sağlayan şirket. Yani bütün şirketler, hatta işte NFT koleksiyonları vesaire, gördüğümüz projelerin her birisi, şirketlerin hepsi genelde datalarını saklamak için ya da işlem yapmak için Amazon'un müşterisi oluyorlar. Amazon da Nvidia'nın müşterisi oluyor. Aynı şekilde Google'da. Demek ki bunlar artık, Google'da aynı şekilde en büyük data saklama hizmeti sağlayan şirketlerden bir tanesi dünyadaki. Bu birliktelikler, öncelikle de zaten bu birliktelikleri göstermiş olması bana bu daha çok data saklama şirketlerinin artık data generation şirketleri olmaya doğru pivot edeceklerini gösteriyor sanki. Bir tane daha Oracle. Evet, Microsoft'ta. Ya bütün bilgisayar şirketleri hepsi müşterisi olmak zorunda çünkü dünyadaki en hızlı, en gelişmiş çipi geliştiren şirket. Umarım bir an önce rakipleri çıkar karşılarına çünkü böyle konularda monopoli çok güzel değil ama hatta inşallah bizim Türk şirketlerinden çıkar, neden olmasın. İşte Türkiye'nin mesela ekonomisini, geleceğini, hani ekonomik geleceğini, finansal geleceğini kurtaracak şey böyle bir şey olabilir. İçimizden bir Nvidia çıktığını düşünebiliyor musunuz? Bir anda 10 sene içinde dünyanın en büyük şirketi oluyorsunuz böyle çip üreterek Türkiye'de falan. Dünyanın en zengin ülkesi olursunuz. Yani öyle geleceği tahmin edip oraya yatırım yapıp üretip dünyanın geri kalanına, bütün büyük şirketlere ve hükümetlere bir şey satmamız lazım. Bu güzel bir örnek olabilir mesela. Scenes that you've seen so far of Blackwell are the full fidelity design of Blackwell. Everything in our company has a digital twin, and in fact, this digital twin idea is really spreading, and it helps companies build very complicated things perfectly the first time. And what could be more exciting than creating a digital twin? Chat'e link atamıyorsunuz, hayır. Ne olur ne olmaz. Özellikle kripto falan konuşuyoruz, ediyoruz. Allah korusun. Yayını izlerken kimsenin canı yansın istemiyorum. O yüzden kapadım. Wistron, one of our leading manufacturing partners, is building digital twins of NVIDIA DGX and HGX factories using custom software developed with Omniverse SDKs and APIs. Bitmedi, devam ediyor. Ne anlatacağını göreceğiz. To virtually integrate their multi-CAD and process simulation data into a unified view. Testing and optimizing layouts in this physically accurate digital environment increased worker efficiency by 51%. During construction, 235 kişi izliyor şu an canlı yayında. Eğer müsaitseniz, eliniz müsait bir yerdeyse like'a basarsanız çok memnun olurum. 100 like var toplam, 235 kişi izliyor. Hiç beğenmiyorsanız basmak zorunda değilsiniz ama bir rica edeyim istedim arada.
In operation, the Omniverse Digital Twin helps Wistron rapidly Evet, yayınlar test new kaydoluyor. layouts to accommodate Kanalımda new bütün yayınları processes or görebilirsiniz. improve Elimden operations geldiğince de in the yayınlarda existing boş space, beleş yapmayıp and monitor bilgi real-time vermeye operations çalışıyorum. using live İzleyip IoT kendiniz data karar from every verebilirsiniz. machine on the Hani biraz production uzun oluyor line, tabii, bir saatlik böyle yayınlar which oluyor ama ultimately enabled içine Wistron elimden to geldiği reduce kadar end-to-end size cycle faydalı times olabilecek by bilgiler 50% and sıkıştırıp defect paylaşmaya rates by çalışıyorum. 40%. With Nvidia Yayına AI like ile and başlıyorum. En Omniverse, sevdiğim Nvidia's takipçi. global ecosystem Ellerine of sağlık. partners are building a new era of accelerated AI-enabled digitalization. That's the way it's going to be in the future. We're going to manufacture everything digitally first, and then we'll manufacture it physically. People ask me, how did it start? What got you guys so excited? What was it that you saw that caused you to put it all in Seni on ne bu this heyecanlandırdı? incredible idea? And it's this. Bu işe niye all in girdin demişler. O da buydu Hang on a diyor. second. Guys, that was going to be such a moment. Yani bir bilgisayarın anlatmaya çalıştığı şey sanırım That's what görüntüye happens when bakarak, you don't rehearse. yani fotoğrafa bakarak onun kedi olduğunu anlaması. Hayalim buydu diyor yola çıktığımda. This, as you know, was first contact. İlk 2012, AlexNet. yapay zekayla You put a cat iletişimimiz buydu diyor. into this computer, Bilgisayara kedi and it comes fotoğrafı out and it veriyordun says cat. ve sana kedi diyordu diyor. And 2012'de. we said, 12 my sene God, önce. this is Geldiğimiz gonna yola change bakar mısınız yapay zekada? Ki çipini adam 4-5 take kat daha 1 million hızlandırdığını, numbers, efficient hale take 1 getirdiğini million söylüyor. numbers across 3 channels RGB. These numbers make no sense to anybody. You put it into this software, and it dimensionally reduces it. It reduces it from a million dimensions. It turns it into 3 letters, 1 vector, 1 number. And it's generalized. You could have the cat be different cats. Başka kediler de olabilir. İlla bu olmak and you zorunda could değil. have it be Kedi the front of the olduğunu, cat and the back of the cat. poposu da olabilir, kafası da And you look olabilir. at this thing, you say, unbelievable. You Kedi mean olduğunu any tanıyabiliyor. cats? Yeah, Diyor. any cat. Ve çok etkilenip inanamamıştım diyor bu olduğunu. And it was able to recognize all these cats. And we Popcat long. realized how it did it. Systematically, structurally, it's scalable. How big can you make it? Well, how big do you want to make it? And so we imagine that this is a completely new way of writing software. Bunu And now today, ne kadar as you know, büyütebilirsin, ne kadar scale edebilirsin, have- ne kadar geniş you kitlelere type in bu bilgisayarı the ulaştırabilirsin, bu teknolojiyi and what comes dediklerinde out is a cat. hayal edebildiğin kadar, hayallerinde It limitlenecek went the other way. diye düşünmüş. Am I right? Unbelievable. How is it possible? That's right. How is it possible you took 3 letters and you generated a million pixels from it? And it Yayının made başında sense. söylemiştim bu arada, tekrarlayayım sonradan katılanlar olduysa. Bu adamla ilgili Barış Özcan'ın çok güzel videosu var. Adamın hayat hikayesini anlatıyor. Ne kadar mütevazi yerlerden geldiği, ne kadar mütevazi bir hayat yaşadığı ile ilgili güzel bilgiler vermiş Barış abi. İzlemenizi tavsiye ederim. Dünyanın en büyük şirketinin CEO'sunun hayatını öğrenmek bizim de kendi hayatımıza tüyolar katmamıza faydalı olabilir. Zaten biyografi okumak gibi bir şey, güzel videolar hazırlamış. Ona da buradan tekrar bir shout out vermek istedim. Adamı merak ediyorsanız o videoyu kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, adam Taylandlı, Japon değil, Çin değil, Hintli değil arkadaşlar, farklı yorumlar. Ben de gördüm. Bu adam Satoshi değildir de Satoshi Steve Jobs belki olabilir. Öyle bir komplo teorim var. Onunla ilgili bir video yapıp sizle paylaşmak istiyorum. Niye böyle düşündüğümü de detaylı bir şekilde. Proteins and genes and brainwaves. Anything you can digitize, so long as there's structure, we can probably learn some patterns from it. And if we can learn the patterns from it, we can Yani understand its çekik diye meaning. sırf If Satoshi we can evet daha understand çok its benziyor meaning, ama we might be able to generate it as well. And so therefore, the Steve Jobs generative olduğunu AI düşünmek için revolution is sebeplerim here. var. Dediğim gibi onları Well, what else sizlerle can bir we ara generate? What paylaşacağım. else can we learn? Well, one of the things that we would love to learn, is we would love to learn climate. We would love to learn extreme weather.
We would love to learn how we can predict future weather at regional scales at sufficiently high resolution such that we can keep people out of harm's way before harm comes. Diyor ki burada bu bilgisayarları kullanarak hava durumunun geleceğini tahmin edebiliriz yapay zeka kullanarak. Hava durumunun gelecek halini generate edip felaketler olmadan önce, işte hortum sel gelmeden önce, tsunami gelmeden önce bunun geleceğini biz yapay zeka modelimizle keşfedip o bölgeleri boşaltıp insanların daha az zayiat vermeye olanak sağlayabiliriz diyor. The ability to use generative AI to predict weather at extremely high resolution. Let's take a look. As the Earth's climate changes, AI-powered weather forecasting is allowing us to more accurately predict and track severe storms, like Super Typhoon Chanthu, which caused widespread damage in Taiwan and the surrounding region in 2021. Current AI forecast models can accurately predict the track of storms, but they are limited to 25-kilometer resolution, which can miss important details. Şu anki yapay zeka modelleri bütün detayları yakalayamıyor, kaçırıyor diyor. Yeni Nvidia modelinde çok net bir şekilde önden datayı görebiliyoruz diyor. 2 kilometre resolution, işte aradaki farkı gösteriyor. 25 kilometrelik bir sapma olunca tam datayı kullanabiliyorlar, göremiyorlar tam olarak. Yenisinde 2 kilometrelik bir sapma indirmişler bunu. And generative AI models like Cordif, we can explore hundreds or even thousands of kilometer-scale regional weather forecasts to provide a clear picture of the best, worst, and most likely impacts of the Nvidia storm. yapay zeka token'ı yok ama şey var, bir tane meme token var galiba, bu Bubble gibi, Nvidia'nın stock'u gibi, bu hisse senedi gibi. Solana'da bir meme token var, pumplıyor bile olabilir şu anda, bilmiyorum. Bir bakın, biriniz söyleyin. Nvidia falan gibi yazılıyordu sanırım. The weather company is the trusted source of global weather prediction. We are working together to accelerate their weather simulation, first principled base of simulation. However, they're also going to integrate Earth to Cordif so that they could help businesses and countries do regional high resolution The Weather Company. Adamların işbirlikteliği yapmayan, adamlara işi düşmeyen hiçbir şirket kalmadı. En büyük şirketler zaten teknoloji şirketi. Teknoloji ve bilgisayar her şeyi yutuyor, içine alıyor internet. Derken bu adam da gidip onların en çok ihtiyacı olan ürünü geliştiriyor. O yüzden hepsi bunun müşterisi. Şimdi healthcare'da, biraz önce hava durumunda nasıl faydalı olabileceğini anlattı. Şimdi sağlık sektöründe ne kadar faydalı olabileceğini anlatacak ve zaten tahmin edebiliyorsunuz. Today we're announcing that we're going to do something really, really cool. Imagine all of these AI models that are being used to generate images and audio, but instead of images and audio, because it understood images and audio, all the digitization that we've done for genes and proteins and amino acids, that digitization capability is now passed through machine learning so that we understand the language of life. The ability to understand the language of life, of course, we saw the first evidence of it. Hayatın dilini öğreniyoruz diyor yapay zeka. This is really quite an extraordinary thing. After decades of painstaking work, the world had only digitized and reconstructed using cryo-electron microscopy or crystallography. Teknoloji ve bilgisayar gelişimi olmasına rağmen bir proteini tekrardan oluşturmamız onlarca sene sürmüştü diyor. Bizim teknolojimiz yarım yılda 200 milyon gerçeklikte olan bütün proteinleri kendisi tekrardan sıfırdan üretebildi 6 ay içerisinde diyor. We're going to build them for the researchers around the world. And it won't be the only one. There'll be many other models that we create. And so let me show you what we're going to do with it. Kripto ile ilgili bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum açıkçası. Virtual screening for new medicines is a computationally intractable problem. Existing techniques can only scan billions of compounds and require days on thousands of standard compute nodes to identify new drug candidates.
NVIDIA BioNeMo NIMs enable a new generative screening paradigm, using NIMs for protein structure prediction with AlphaFold, molecule generation with MolMIM, and docking with DiffDock. We can now generate sıfırdan and screen generate candidate edebiliyoruz. molecules in a matter of minutes. Ve proteinlerdeki ya da yapıdaki bozuklukları görüp buna da generative bir şekilde ilaç geliştirebiliyoruz. Yani şöyle düşünün, ChatGPT gibi bir yapay zekaya gidip ya başımın tam şurası çok ağrıyor dediğinde bunu bir doktor onu tam olarak ne olduğunu anlayamayabiliyor ama yapay zeka şak diye sizi tarayıp oradaki ne protein ne sıkıntısı var onu nasıl giderebilir, size özel anlık ilaç generate edebilecek bir hale gelecek diye anlıyorum ben şu an dinlediğim şeyi. Translating to a higher probability of developing successful medicines faster. BioNeMo is enabling a new paradigm in drug discovery with NIMs, providing on-demand microservices that can be combined to build powerful drug discovery workflows like de novo protein ya design mesela or yapay guided zekaya molecule gidip generation for ya virtual cilt screening. kanseri için bana ilaç üret BioNeMo NIMs deyip are helping size böyle researchers and o anda developers ChatGPT'nin reinvent cevap verdiği gibi computational drug buna design. ilaç üretebildiğini hayal edin. Onu hayal etmiş adamlar da. NVIDIA MolMIM, Core Diff, there's a whole bunch of other models. Daha bir sürü var bizde bunlardan diyor. Robotics models, Robotumuz var. and even, of course, some really terrific open source language models. Açık kaynak These kodlu models dil are modellerimiz de var. groundbreaking. However, it's hard for companies to use. How would you use it? How would you bring it into your company and integrate it into your workflow? How would you package it up and run it? Remember, earlier I just said that inference is an extraordinary Teşekkür computation ederim, problem. beğenmenize sevindim. How would you do the optimization for each and every one of these models and put together the computing stack necessary to run that supercomputer so that you can run these models? Ölümsüzlük yok arkadaşlar. Ölümden başka her şeye deva var. Ölüme yok. Ölümsüzlük diye bir şey görmeyeceğiz. Şöyle bir şey görebiliriz. Onun için uğraşıyorlar zaten. İnsan beynini işte buraya bir çip yerleştirip sizin nöronlarınız ve beyninizin çalışma biçimini tam olarak kopyalayıp bunu sizin metaverse kopyanız ya da sanal suni kopyanızı yapabilirler ama bunun içine ruh koyamazlar. Yani robotun ruhu yok. Beyni olabilir, hisleri olabilir belki, mantığı olabilir ki bunların hepsi olduğunu söylüyor ama ruhu olmaz. O yüzden bence en azından ölüme çare olmayacak. Ölüme çare yok. Ölüm dışında ama her şeye var gördüğünüz gibi. Ya arkadaş benim şöyle bir derdim var. İşte beyin kanseri bana bir ilaç ver dediğinde sana ilaç yapıp oradaki protein bozukluğu neyse onu düzeltebilecek yapay zeka doktoru geliyor. Yani burada da işte yapay zekadan korkuyoruz hepimiz. Hayatımızı nasıl etkileyecek falan diye ama böyle pozitif yanları da olacak. The right version, cuDNN, the right version, TensorRT, LLM. Evet, böyle giderse kölesi olacak dev şirketler. Nvidia'nın, insanoğlu da genelde toplumda maalesef büyük şirketlerin kölesi. Yani hepimiz yeni master'ımızı dinliyor olabiliriz. Tech Overlord'u deniyordu galiba bunlara. And it's connected up with APIs that are simple to use. Now think about what an AI API is. An AI API is an interface that you just talk to. Aynen. Ölüm olacak. Ölümün bir yere gittiği yok. İyi ki de öyle. And that API is called human. And these packages, incredible bodies of software, will be optimized and packaged, and we'll put it on a website. Dünya nüfusu çok fazla falan değil arkadaşlar. O bilgilere inanmayın ya. Öyle kandırıyorlar. Bütün dünyadaki herkesi toplasanız neydi bir matematik vardı. Ya da şöyle düşünelim, Türkiye'den düşünelim. Türkiye'deki bütün nüfusu toplasanız sadece İstanbul'un Avrupa yakası sınırları içerisinde her birisinin bir dönümlük arazisi olarak yaşayabiliyorlar gibi bir şey. Dünya çok büyük, çok bereketli. Tohum ektiğinizde size gıda çıkaran bir dünyada yaşıyoruz. Çok bereketli. Bunu sadece biz bu hale getiriyoruz. Dünya çok kalabalık falan değil. Sadece işte birileri sistemi yontuyorlar ki herkes onlara hizmet etsin ve onlara para versin diye. Yoksa nüfusun fazla olduğuyla ben alakalı olduğunu düşünmüyorum. How do we build software in the future? It is unlikely that you'll write it from scratch or write a whole bunch of Python code or anything like that. It is very likely that you assemble a team of AIs. There's probably going to be a super AI that you use that takes the mission that you give it
and breaks it down into an Diyor ki execution mesela plan. bir teknoloji geliştirmek Some of that istiyorsunuz. Yapay execution zekaya plan gittiniz, could bana be böyle handed bir off app to yap. another NIM. İşte bana yemek That sepeti NIM gibi bir app yap. maybe, Dediğinde understand orada SAP. aslında bunun yapılabilmesi, ortaya çıkabilmesi için language of tek bir yapay SAP is zeka ABAP. kullanmayacaksınız. It might understand Birden fazla ServiceNow. yapay zeka kullanacaksınız. Aynı And şey it gibi go mühendisler retrieve some ekibi gibi information herkesin from bir their uzmanlık alanı platforms. vardır. İşin bir ucunu o It tutar. might then hand that Yapay zeka result da bu to şekilde another çalışıyor. NIM. Hepsinin kendi That uzmanlık goes off alanı var. and does some Siz gidip calculation yapay on it. zekaya komut Maybe it's an verdiğinizde optimization software. sizin komutunuzu anlayıp diğer yapay zekalarla sizin için konuşan ve görev takibi yapan, proje müdürlüğü yapan bir yapay zeka ile konuşuyorsunuz diyor. Bunların hepsi tek tek işte yapay zekalarla konuşuyorsunuz. Tek bir yapay zeka değil diye anlatıyor. And it gets combined with everybody else's, and because it's been presented with this is what the right answer should look like, it knows what right answers to produce, and it presents it to you. We can get a report every single day at top of the hour that has something to do with a build plan or some forecast or some customer alert or some bugs database or whatever it happens to be, and we could assemble it using all these NIMs. And because these NIMs have been packaged up and ready to work on your systems, so long as you have NVIDIA GPUs in your data center or in the cloud, this NIMs Büyük bir will work işsizlik together oranı as a team geliyor, doğru. and do Evet. amazing things. Geliyor. And so we decided this is such a great idea. We're going to go do that. And so NVIDIA has Hoş geldin NIMs Tuğrul. running all over the company. We have Evet, abone chatbots değilseniz, being izliyorsanız, created all ilk kez over the place. kanala And one of the geldiyseniz most genelde ben important sanki chatbots, herkes daha önceden of izliyordur diye course, is a chip düşünüyorum. designer Niye söyle chatbot. aklımda. Hoş geldiniz. You might not be surprised, İzlediğiniz için we care a lot teşekkürler. about Eğer building chips. içeriği beğenirseniz abone so olabilirsiniz. we want Kanalımda to build felsefe chatbots, ve kripto ile ilgili, AI para kazanmakla ilgili, copilots hayatla ilgili that are içerikler var. co-designers with Bundan our sonra da engineers. yeni, daha geçenlerde de canlı yayınlara başladım. Elimden geldiğince yayın yapıp böyle sizlerle bilgi aktarımı yapmak istiyorum. This is a 70B and it's packaged up in a NIM, and we asked it. Yazılım sektörüne çok zarar verir. What is a Yapay CTO? zeka çok enteresan bir şey oldu. Biz hepimiz zannediyorduk ki bu robot işi, yani bundan 5 sene 6 sene önce zannediyorduk ki robotlar çıktığında, yapay zeka çıktığında ilk işte hamalların işini elinden alır. Ondan sonra hani böyle fiziksel yük kaldıranların işlerini elinden alır diye zannediyorduk. Böyle olmadı. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde yapay zeka geldi ve ilk neyle çıktı? İşte Midjourney gibi sanat yapan yapay zekalarla çıktı. İşte şimdi doktor olan yapay zekalar, yazılımcı yapay zekalar aslında bizim o üniversiteye gidip onlarca sene eğitim alıp uzmanlık aldığımız alanların hepsini yapay zeka yaladı yuttu bile. Çok garip bir şey oldu. Biz zannediyorduk ki işte tır şoförleri, hamallar gider önce, ki onlara da geliyor sıra, ama önce onlar gitmedi. Önce yazılımcılar, geliştiriciler falan gidecek gibi görünüyor. Ya burada da şöyle bir şey var. Hani meslekler, yazılımcı mesleği gider, nasıl gider? Yani yazılımcı eğer bir fikir geliştiriyorsa, eğer yaratıcı bir fikir geliştirip ortaya olmayan bir şey çıkartıyorsa, bir fikir de olabilir. Bu sonra fiziksel hale de geçirilebilir. O yazılımcıya ihtiyaç var. Çünkü yapay zeka kendi kendine ben şöyle bir app yapayım yemek sepeti gibi demiyor. Onun için işte yemek sepetinin CEO'su gibi bir adamın böyle vizyonu olup gidip yapay zekaya ya bana bunu yap demesi gerekiyor. Oradaki değişiklik şu: mesela eskiden bunu yaparken 100 tane 200 tane mühendise belki 10 tane ya da ihtiyacı varken şimdi sadece bir yapay zeka ve onun kullandığı diğer yapay zekaları kullanarak eskiden 2 senede geliştirdikleri web sitesinin teknolojiyi 1 saat içinde çıkartabilecek hale geliyorlar. Yani orada aslında Nevzat Aydın ortadan çıkmıyor formülden. Orada Nevzat Aydın'ın altında çalışan onun yazılımcıları ve mühendisler equation'dan çıkıyor gibi açıklayabilirim. Evet, prompt mühendisi denen bir meslek var aynen. Yani yapay zekayla efektif iletişim kurabilmek en önemli mesleklerden bir tanesi olacak kesinlikle. Bunu da işte Elon Musk bir yandan çalışıyor. Hani yapay zekayla en efektif nasıl konuşabiliriz diye beynine çip takarak direkt nöronlar aracılığıyla yapay zekayla iletişim kurma üzerinde de Elon Musk çalışıyor. They manufacture and we take it with us. And so exactly the same thing here. AI Foundry, and the 3 pillars are the NIMs, Nemo Microservice, and DGX Cloud. The other thing that you could teach the NIM to do is to understand your proprietary information. Remember, inside our company, the vast majority of our data is not in the cloud. It's inside our company. It's been sitting there, being used all the time. Kesinlikle aşırı fırsatlar çıkacak yani. Buna oturup kafamızı ellerimizin arasına alıp üzülüp vah gitti işlerimiz falan demek değil. Burada trilyonlarca dolarlık bir değer el değiştiriyor. Gördüğünüz gibi adam bir anda kimsenin beklemediği bir yerden gelip dünyanın bir numaralı şirketi oldu. Ya bu
called a vector database. Büyük değişiklikler, büyük bu tarz dönümler tarihteki paranın en kolay el değiştirdiği yerlerden bir tanesi. Yani çok zengin olmak, para kazanmak istiyorsanız tarihteki en şanslı dönemlerden bir tanesindeyiz. Her ne kadar kötü görünüyor olsa da haberlerden her şey. Aslına bakarsanız şu anda çok çalışan, aklını kullanan ve geleceğin nereye gideceğini tahmin eden insanların daha önce olmadığı kadar yüksek bir şansı var. Oldukları o Matrix'in içinden çıkabilmek için. Proprietary to you, critical to your company, you can encode it just as we encoded pixels of a cat and it becomes the word cat. We can encode all of your PDF and it turns into vectors that are now stored inside your vector database. It becomes the proprietary information of your company. And once you have that proprietary information, you can chat to it. It's a smart database. So you just chat with data. Bütün datanızı verip bu video olabilir, PDF olabilir, şirket tanıtım dokümanları olabilir, işte teknik bir şey olabilir. Hani bazen böyle üniversite kitapları oluyor ya. Ya da filmler, seriler, böyle bir kurs düşünün mesela. 50 saatlik, 100 saatlik bir kursu yapay zekaya veriyorsunuz. 1 dakika içinde onu hatmediyor. Ondan sonra onu o kurstaki bütün bilgileri bilen bir yapay zekayla sizin köleniz oluyor. Ona emir verebiliyorsunuz. Yani gidip mesela Udemy'de bir trading kursu alacağınıza ve öğrenip kendiniz yazıp çizip not alıp antrenman yapacağınıza bunu yapay zekanızı o derse gönderip ondan sonra da %100 öğrenmiş şekilde o yapay zekayı kullanabiliyorsunuz. Yani yapay zekanın biz kölesi olacağız gibi değil de yapay zeka bizim kölemiz gibi biraz çevirirsek o zaman çok korkmadan daha pozitif yaklaşabiliriz. Sadece en önemli unsur yapay zekanın güvenliği ve bilgi güvenliği. Burada büyük ben sakıncalı risk görüyorum. Onun üzerinde de çalışan projeler var işte. Kendisi de biraz önce bahsetti. Uçtan uca ve hatta veri iletim halindeyken, ağın üzerindeyken bile şifreli şekilde, hatta işlenirken bile şifreli şekilde olacağını söyledi. But this is Diana. She is a digital human nim. And you just talked to her. Yeni bir terim çıkarmışlar bakın. Digital Human NIM. AI's large language model for healthcare, and it's truly amazing. She is just super smart about healthcare things, you know. And so after you're done, after my Dwight, my VP of software engineering, talks to the chatbot for bugs database, then you come over here and talk to Diane. And so Diane is completely. Evet, kriptografik çözümleri olması lazım güvenlik için. Mesela Bitcoin çok güvenli bir ağ değil mi? Bununla ilgili de mesela şöyle bir sakıncamız var. Ya bu yapay zeka bu şekilde ilerliyor. Kuantum bilgisayarlar geliyor. Bizim şu anki kullandığımız bilgisayar kapasitesini çok böyle şu anda tahmin bile edemeyeceğimiz işte 1000 kat daha güçlü bilgisayarlardan falan bahsediyoruz. Böyle olduğunda gideceği yeri tam kestiremiyoruz ve atıyorum 10 sene sonra bilgisayar işleme hızı bu şekilde giderse biz Bitcoin'in sonsuza kadar güvenli olacağını ve olduğu gibi kalacağını düşünüyoruz ama bir kuantum bilgisayar Bitcoin'in şifresini mesela kırabilir. Öyle bir şey olursa da eğer bütün dünya ekonomisi, finans sistemi Bitcoin'in üzerine dayalıysa bir kuantum bilgisayar da bunu kırabilirse bütün finans sistemi hacklenmiş olur. Bunun olmasına izin vermemek için o kuantum bilgisayarı kullanarak önden bizim mesela Bitcoin'i seçtiysek onu güçlendirip kırılamayacak bir hale getirmemiz gerekiyor. Yine yapay zeka kullanarak güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Hatta değişik bir bilgi, onu da paylaşayım, aklıma geldi şimdi. Elon Musk'ın girişimlerinden, şirketlerinden bir tanesi de ismini hatırlamıyorum ama hususi görevi yapmaya çalıştığı şey internette ya da telefonda iletişim içinde olduğunuz karşı tarafın yapay zeka mı gerçek insan mı olduğunu ayırt edip size söylüyor. Söyleyecek bir teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Çünkü ayırt edemeyecek hale geldik bile. Şimdi burada var mesela Türkiye'de aktif olduğum o sistem bilmiyorum ama ben mesela Google'dan kuaför arıyorum berber kendime. Ondan sonra Google'da bana yarım saat sonra randevu al diyorum ve Google benim için voice assistant arıyor ve insan gibi o berberle konuşuyor. Cevabına göre yarım saat sonra müsait değilmiş. Bir saat sonra olur mu yoksa yarın mı gitmek istersin diyor bana. Ben ona söylüyorum, o karşı tarafa yani benim asistanlığımı yapıyor. Bu direkt Google'ın üstünde şu an aktif olan bir süredir bir sistem mesela ve muhtemelen de o karşı taraftaki berber onun yapay zeka olduğunu, robot olduğunu bilmiyor. Elon Musk'ın üzerinde çalıştığı, geliştirdiği teknolojide o berber eğer çok istiyorsa yapay zeka ile mi insanla mı konuşuyor
konuştuğunu anlayabilmesini sağlayacak. O da çok önemli bir teknoloji olacak. Yani bir süre sonra artık iyice Metaverse'ün içinde falan insanlar vakit geçirirken karşında iletişim kurduğun zaten avatarlarla iletişim kuruyor olacaksın. En azından avatarın arkasındaki pilot insan mı yoksa gerçekten tamamen bilgisayar mı? Bu ayrımı da görmemiz çok önem kazanacak. Onu da yine Elon Musk üzerinde çalışıyor. Nobody is better at building end-to-end systems of very large scale for the enterprise than Dell. And so anybody, any company, every company will need to build AI factories. And it turns out that Michael is here. He's happy to take your word. Bitcoin'in bir şifresi yok da işte her blokta o şifre derken algoritmayı çözüp bir bilgisayar çözüyor. Bir tane madenci çözebiliyor onu. İşte gittikçe de zorlaşan bir formül, bir matematik formülü ve bunu çözmenin giderek yeterli, yani sizin elinizde olması gereken bilgisayar kapasitesi, kullanmanız gereken elektrik giderek artıyor. Çünkü bu formül giderek zorlaşıyor. Ve şu anda hani bunu sadece bu sistemin içinde şifreler çözülebiliyor ama blockchain'e geriye dönük bu oradaki çözülen kodları buna ihtiyaç duymadan çok hızlı bir şekilde diğer madencilerden hepsinden önce çözebilecek bir bilgisayar gelişebilme ihtimalinden bahsediyorum. By studying all of the patterns and all the other previous examples. Of course, it has to understand context and so on and so forth. But once it understands the context, cüzdan şifreleri değil benim bahsettiğim ama o da tabii o artık Bitcoin'in bütün ağını kırabilecek bir yapay zeka çıkarsa ortaya cüzdanlar çoktan gider. Trillions and trillions of parameters become billions and billions. Trillions of tokens becomes billions of parameters. These billions of parameters becomes your AI. Well, in order for us to go to the next wave of AI, where the AI understands the physical world, we're going to need 3 computers. The first computer is still the same computer. It's that AI computer that now it's going to be watching video, and maybe it's doing synthetic data generation, and maybe there's a lot of human examples, just as we have human examples in text form, we're going to have human examples in articulation form, and the AIs will watch us, understand what is happening, and try to adapt it for themselves. Yapay zekalar bizi izleyecek, neler olduğunu anlayacak ve kendilerini bu olan olaylara, o ana adapte edebilecekler. Maybe these robots can also perform in the physical world fairly generally. Yani bu robotlar fiziksel dünyamızda da bizimle irtibatta olduklarında hani şimdi sokakta böyle giden şeyler var, ondan sonra ya da yemek delivery robotları var falan, görüyorsunuzdur, kutu gibi böyle saatte 5 kilometreyle gidiyor, millet tekme atıyor falan, abuse ediyorlar onları hatta bazı yerlerde. Bunlar bu işin ilki. Artık bu öyle bir noktaya gelecek ki yapay zeka öyle bir hale gelecek ki mesela sokakta yürürken birisi size çelme takmaya kalksa ne yaparsınız? Onu görürsünüz, ayağınızı çekersiniz falan. Yapay zeka da bu şekilde bir süre sonra iletişimi bu şekilde olacak. Aynı insan gibi anın içinde olan veriyi görerek, analiz ederek, mantığını kullanarak o ana uyum sağlayabilecek. We have the perfect computer for you. It's called the Jetson. DCC ile sahura doğru. Evet, geç oldu orada biliyorum ama canlı şeyde konferans yapacak bir şey yok. Whereas large language models have the benefit of you providing your examples and then doing reinforcement learning human feedback. What is the reinforcement learning human feedback of a robot? Well, it's reinforcement learning physical feedback. That's how you align the robot. That's how the robot knows that as it's learning these articulation capabilities and manipulation capabilities, it's going to adapt properly into the laws of physics. And so we need a simulation engine that represents the world digitally for the robot, so that the robot has a gym to go learn how to be a robot. We call that virtual world Omniverse. Omniverse, evet. Bundan daha önce bahsetmişti. Called OVX. Bu önemli and bir OVX, konu. the computer itself is hosted in the Azure cloud. Okay? And so basically we built these 3 things, these 3 systems. On top of it, we have algorithms for every single one. Now, I'm going to show you one super example of how AI and Omniverse are going to work together. The example I'm going to show you is kind of insane, but it's going to be very, very close to tomorrow. It's a robotics building. This robotics building is called a warehouse. Inside the robotics building are going to be some autonomous systems. Some of the autonomous systems are going to be called humans, and some of the autonomous systems are going to be called forklifts. And these autonomous systems are going to interact with each other, of course, autonomously, and it's going to be overlooked upon by this warehouse to keep everybody out of harm's way.
The warehouse is essentially an air traffic controller. And whenever it sees something happening, it will redirect traffic and give new waypoints, just new waypoints to the robots and the people, and they'll know exactly what to do. This warehouse, this building, you can also talk to. Of course you could talk to it. Hey, SAP Center, how are you feeling today? For example. And so you could ask the warehouse the same questions. Basically the system I just described will have Omniverse Cloud. İçinde çalışan robotlar, içinde çalışan insanlar olacak. Bir de deponun genel bir yapay zekası olacak. Direkt depo sizi gözlemleyecek. Daha efficient çalışmanız için bir yöntem varsa o şekilde insanları ve robotları yönlendirecek diyor. The AI agents helping robots, workers and infrastructure navigate unpredictable events in complex industrial spaces. Beklenmedik olayları önden görüp engelleyebilecek yapay zeka diyor. This Omniverse digital twin of a 100,000 square foot warehouse is operating as a simulation environment that integrates digital workers, AMRs running the NVIDIA Isaac Perceptor stack, centralized activity maps of the entire warehouse from 100 simulated ceiling mount cameras using NVIDIA Metropolis, and AMR route planning with NVIDIA cuOpt. Software in loop testing of AI agents in this physically accurate simulated environment enables us to evaluate and refine herkesin pump beklediği yerde pump gelmez. Şimdi herkes sıkılır, render pozisyonlarını kapatır, longlarını, ondan sonra gelir. O işin kuralı da öyledir. Öyle herkese kolay para kazandırmazlar. Yapay zeka konferansı var. En büyük yapay zeka token'ını longlayayım da para kazanayım. Öyle olsaydı herkes zengin olurdu. The AMR is enabled to see around corners and improve its mission efficiency. With generative AI-powered Metropolis Vision Foundation models, operators can even ask questions using natural language. Bayağı burada artık resmen havayla konuşabileceksiniz gibi. Hani mesela bu örnek vermiş, depo olarak örnek vermiş. Örnekler çoğaltılabilir. Burada diyor ki böyle bir deponuz olduğunu düşün. Böyle bir depoda işlem yaptığınızı düşünün. Bu deponun içerisinde önden olabilecek kötü olayları, kazaları görüp engel olup size söyleyip ya da daha hızlı, daha efficient çalışabileceğiniz bir yöntem varsa onu analiz edip size söyleyebiliyor. Bunun haricinde siz doğrudan depoyla konuşabiliyorsunuz. Yani deponun bir zekası var. Bütün olayı izleyen, o bölgeyi analiz eden yapay zekanın, deponun bir zekası var. Bugün nasılsın? Şu mesela 3. koridordan gitsem sıkıntı olur mu sence? Falan gibi sorular sorabileceksiniz diyor. Şey gibi işte Iron Man'in konuştuğu şeyi vardı. Adını hatırlamıyorum. Jarvis'i vardı onun. Jarvis gibi. Ama muhtemelen daha yetenekli. The optimization system in the digital twin. What about all the robots? All of those robots you were seeing just now, they're all running their own autonomous robotic stack. And so the way you integrate software in the future, CI/CD in the future for robotic systems is with digital twins. We've made Omniverse a lot easier to access. We're going to create Yapsınlar da konuşalım diyor. ChatGPT ile sohbet edebilirsin. 4 simple API and a channel. And you can connect your application to it. Evet bence de Mustafa yani daha yapay zeka döngüsü kriptoya gelmedi bence. Yani her ne kadar 10x yapmış olsak da yapay zeka tokenlarımızda, coinlerimizde daha çok yeni başlıyor. Yani Doge'un 70 milyar dolara gittiği bir geçen sezon yaşadık. Bu sezon meme coinlerin 100 milyar, 150 milyar hatta saçma sapan birkaç yüz milyar dolar hacimli meme tokenlar çıkacağını tahmin ediyorlar. Bu böyle olacaksa gerçekten yapay zeka tarafında ya böyle çok şimdi tahmin bile etmediğimiz kadar büyük hacimli projelerin çıktığını görebiliriz. Bu ihtimaller var. Bence o dalga daha gelmedi. Büyük ihtimalle halving'den sonra olur ya da Bitcoin'de bir çakılma olur. Yani çakılma derken bir düzeltme olur. 62-65 arasında bir ay bize vakit verirse o arada da olabilir ya da halving'den sonra olur diye tahmin ediyorum. The world being encoded semantically in language, now it's encoded semantically in scenes. Buy the rumor, sell the news. Evet, dedikoduyu satın al, haberleri sat diye bir şey var. Çok eski bir işte trader quote'u, sözü. Ama şeye dikkat etmek lazım ya. Bu bir news değil. Burada adam bir keynote yapıyor. Orada asıl fuar var. Fuarda bir sürü insan var. Orayı yapay zekayı ya da işte Nvidia yapay zeka ile ilgilenen yatırımcılar, çok büyük yatırımcılar dünyanın her tarafından şu anda burada bir konferanstalar. Bu adamı dinliyorlar. Adam kendi ürünlerini tanıtıyor. Zaten bu adamın token'ı yok. Yani sell the news olacak bir şey yok. Yeni ürün çıktı satalım hemen gibi bir şey yok. Ya da Binance'e Nvidia girdi gibi bir durum yok. Burada adam kendi yeni ürünlerini anlatıyor. Ama asıl oradaki fuardan çıkacak
Network'te mesela orada insanların illaki bir yapay zeka tarafında bu blockchain'cilerin arasında favorileri olacak yatırımcıların. Bu da belli bir süreç olabilir, zaman alabilir ama doğru projeler neyse orada kendilerini tanıtmak için yatırımcılara büyük bir şansları var. Bu adam bile onun yatırımcılarından birisi olabilir mesela. Ve bu adam da %5, %10 pump olmadan hemen alayım gibi derdi olan bir adam değil. Bu tarz kalın abiler daha uzun inceleyip sık dokunurlar, büyük hareket ederler. Now we are bringing the real and the digital worlds even closer by integrating NVIDIA AI and Omniverse technologies into Teamcenter. Mustafa Tao'yu unuttun sen. Kendindekileri mi yazıyorsun yoksa sadece? Interoperability and physics-based rendering to industrial scale design and manufacturing projects. Our customers, HD&A, market leader in sustainable ship manufacturing, builds ammonia and hydrogen powered ships, often comprising over 7 million discrete parts. Omniverse APIs, Teamcenter X lets companies like Evet, yapay zekanın kullanılmayacağı hiçbir yer kalmayacak. Yapay zekadan kaçış yok. And integrate generative AI to generate 3D objects or HDRI backgrounds to see their projects in context. The result, an ultra-intuitive photoreal, physics-based digital twin that eliminates waste and errors. Bir Tensor Tao projesini inceleyin arkadaşlar. Evet, onunla ilgili içerikler var. Ben yapmadım ama ben sadece aldığımdan bahsetmiştim. Güzel proje ve en gözde, en yıldız projesi aslında bence bu sezonun. Render da tabii ki çok büyük bir proje. FET büyük proje. Bu söylediklerin senin de büyük proje. VLD büyük proje vesaire. Ama Tao'da farklı bir şey var. Onu, aradaki farkını incelemenizi tavsiye ederim. İşte Tao'ya da rakip olarak Based AI geliyor. Onunla ilgili de video paylaşmıştım sizle. O da daha çıkmamış. Henüz yeni, taze bir proje. Onunla ilgili de video var kanalda. İnceleyebilir dileyenler. The professional voice actor happens to be a good friend of mine, Roland Bush, who happens to be the CEO of Siemens. Sonradan yayına katılanlar varsa hoş geldiniz. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer izliyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, bu tarz yayınlar yapmaya devam etmemi isterseniz lütfen like'ınızı, beğeninizi esirgemeyin. 350 kişiyiz toplam, yani şimdiye kadar 700 kişi, 1000 kişi girip çıktı. 200 tane beğeni var. Eğer beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Bedava bu şekilde destek verebilirsiniz. Beni bu tarz yayınlar yapmaya motive edebilirsiniz daha sık bir şekilde. Tao sadece Mexi'de var. O da enteresan bir bilgi. Yani büyük borsalarda, Tier 1 dediğimiz borsaların hiçbirisinde yok. Ama geçen gün çok yüklü bir mum çaktılar yemyeşil. Tier 1'lardan bir tanesi almış olabilir gibi bir söylenti var. Yani çok yakın bir zamanda mesela Binance Tao'yu listeledi ya da Coinbase Tao'yu listeledi gibi bir haber gelirse bir daha Tao'nun ucunu zaten kimse tutamaz. Ve bu hale, yani şu an geldiği hale en büyük yapay zeka tokenlarından bir tanesi olarak sadece Mexi'de işlem görerek geldi. Token'ı alamıyorsunuz bile, piyasada yok gibi bir şey. KuCoin'de de varmış. Chat'te yazıyorlar, bakabilirsiniz.每一种颜色都能使这款车型焕发出独特的魅力。我喜欢有质感些的灰色。非常好的选择。Discord şimdilik yok ama düşünüyorum ben de bu şekilde güzel bir topluluk oluşuyor. Türkçe olması için bir Discord kurup orada hani ben de uğrarım. Daha çok topluluk, ortak şeylere ilgi duyan, kaliteli insanların bulunduğu bir topluluğu oluşturacağımız bir Discord açayım. Yakın zamanda da paylaşayım yayın sırasında. Orada o da benim size sözüm olsun, açayım, tamam.
Bu tokenların, coinlerin hangi borsalarda olduğunu görmek istiyorsanız bu arada CoinGecko'ya gidip token'ı arayıp sayfanın altına kaydırdığınızda hangi borsada, nerede ve o gün ne kadar hacim görerek işlem gördüğünü görebilirsiniz. Her gün değişiyor bilgiler. Kontrol edip öğrenmesi çok kolay. Bu şekilde size de balık tutmayı öğretmiş olayım. And it is very, very strange that you walk around virtual doors when I was getting out of that car, and everybody does it. It is really, really quite amazing. Vision Pro, connected to Omniverse, portals you into Omniverse. And because all of these CAD tools and all these different design tools are now integrated and connected to Omniverse, you can have this type of workflow. Really incredible. Let's talk about robotics. Everything that moves will be robotic. There's no question about that. It's safer, it's more convenient. And one of the largest industries is going to be automotive. We build the robotic stack from top to bottom, as I was mentioned. From the computer system, but in the case of self-driving cars, including the self-driving car application. At the end of this year, or I guess beginning of next year, we will be shipping in Mercedes, and then shortly after that, Evet, JLR. Tanzer, ben öyle tahmin ediyorum. O yüzden tutuyorum elimde. Node Monkey'lerin all-time high'ı dolar cinsinde. Bu arada API Club'ın all-time high'ını kesinlikle geçeceğini düşünüyorum. Birkaç katı olabilme ihtimali var bence. Ama bu aman alın demek değil. Çok pahalı ve çok riskli bir yatırım. Niye girdiğinizden haberiniz olsun. Bana maliyeti çok düşük olduğu için rahat tutabiliyorum. O yüzden yani gidip $50.000, $60.000 bu $1 milyon olacak diye giriyorsanız $1 milyon olma ihtimali varsa onun riski de çok yüksektir. Onu da bilerek aman gözünüzü seveyim girin. Ama benim düşüncem bu şekilde. Evet, Node Monkey'ler güzel. Güzel yerlerde göreceğiz diye düşünüyorum. That can run AI. This functional, safe ASIL-D quality computer 0.18'den 2 tane, süper. Çok güzel yerden yakalamışsın. Tebrik ederim. Sanırım bu kanalda izleyicilerimden bir tanesi de 7 tane mintlemiş. Bir tanesi uzaylı hem de. Muhteşem yani, bunları duymak çok hoşuma gidiyor. Selamlar, teşekkür ederim Ece. You probably don't know this fact that we have over 1 million robotics developers. We created Jetson, this robotics computer. We're so proud of it. The amount of software that goes on top of it is insane. But the reason why we can do it at all is because it's 100% Evet, Monkey, Node Monkey orijinallerin en işte önde gelen projelerinden birisi şu anda. It's in service of our developers. And by us being able to maintain this rich ecosystem and make it compatible with everything that you access from us, geleceğe tanıklık ediyoruz. Gerçekten öyle. Yani edemiyoruz bile. İşte yayının başında şey demişti adam. Bu bir simülasyon. Yani bu uydurma bizim hani generate ettiğimiz bir şey değil. Bu gerçekten geleceğin olacağı şekilde size simülasyonlar göstererek nasıl görünebileceğini anlatmaya çalışacağız diyor. Tabii ki bilgisayar sistemi, teknoloji giderek gelişmeye devam ediyor. Muhtemelen bu gösterdikleri simülasyonlardan bile daha ilerlemiş bir şekilde hayatımıza girdiğini göreceğiz. Is so that you could easily program it. You say, would you like to go from point A to point B, and it will figure out a way to navigate its way there. So by only programming waypoints, the entire route could be adaptive. The entire environment could be reprogrammed, just as I showed you at the very beginning with the warehouse. Yani şey gibi. İşte mesela şimdiki delivery robotlarında yemeği koyuyor restoranlar. Burada var işte şeyde, şehir merkezinde böyle yolun ortasında kutu gibi bir şey, robot gidiyor insanların arasında. İnsanlar önünde durdukça duruyor, adapte olamıyor, kenara çekilemiyor vesaire. Şimdi artık bu adamlar diyor ki yapay zeka sayesinde anlık olarak generate edebileceği için aynı bir insan beyni gibi, hatta akıllı bir insan beyni ya da insan beyninden çok daha akıllı bir şekilde etrafında olan şeylere adapte olabilecek, önden olabilecek tehlikeleri, şeyleri kestirecek ve ona göre rotasını adapte edecek. Sizin ona bir görev vermeniz yeterli olacak. Bu elmayı al şu adrese götür diye. Ondan sonra şu yoldan git, bu hızda git falan demenize gerek olmayacak. O olması gereken doğal süreci kendisi generate edip ona göre adapte olup o şekilde sadece sizin verdiğiniz komutu en iyi şekilde halledebilecek bir hale gelecek diyor. Evet, bize açıklanan teknolojiler bunlarsa açıklanmayan teknolojilerin neler olduğunu bir hayal edelim.
It has excellent perception for pose estimation of a 3D object. Not its pose in 2D, but its pose in 3D. So it has to imagine what's around and how best to grab it. So the foundation pose, the grip foundation, and the articulation algorithms are now available. We call it Isaac Manipulator. And they also just run on NVIDIA's computers. We are starting to do some really great work in the next generation of robotics. The next generation of robotics will likely be a humanoid robotics. We now have the necessary technology, and as I was describing earlier, the necessary technology to imagine generalized İşte human Ed robotics. Quiz yazdığın yorum tam olarak bu adam bir saattir bunu artık böyle olmadığını söylüyor. Son yazdığın yorumun geçerli olmadığını söylüyor. Girdiye ihtiyaç olmadan ağın üzerinde işlem, yani veriyi üretecek sistemleri çıkardıklarını anlatıyor. Bütün keynote'un amacı o. And the way that we set up our workstations and manufacturing and logistics, they were designed for humans. They were designed for people. And so Yayından sonra yükseliş olacağını pek zannetmiyorum ben. Çok böyle dişe dokunacak bir anda bu yayın yüzünden yükseliş olacağını zannetmiyorum. Bu konferansın dalga dalga bu sektörü çok pozitif etkileri olacağını düşünüyorum. Bir anda hop %10 arttı gibi bir şey değil de hani o ancak mesela Tao Binance'de listelendi gibi bir haber gelirse orada o tarz artışlar görebilirsiniz ama böyle bir fuar, böyle bir expo'da keynote'dan sonra hemen koşup insanlar render'a yatırım yapmaz. Sadece bu alana yatırım yapmaları gerektiğini anlarlar, düşünmeye başlarlar, araştırmaya başlarlar. İşte 3 ay, 5 ay içerisinde oraya düzenli olarak bir akım olur. Ne kadar çok insan bu alana yatırım yaparsa, bundan bahsederse daha çok insan bu alana yatırım yapmak için çağrılmış olur. We've combined several of these into one video. This is something that you're going to really love. Take a look. Bir nota ihtiyaç olmayacak. Hayatı aynı senin gözlemlediğin gibi izleyerek, dinleyerek ve düşünerek algılayabileceğini söylüyor. Geliştirdikleri teknolojinin bu olduğunu söylüyor. Bir de arkadaşlar bir ricam var. Yorumlarınızı chat'e yazdığınız bir kere yazın lütfen. Çok kalabalık değil, çok hızlı akmıyor. 2 kere, 3 kere üst üste spamleyince timeout veriyorum. Haberiniz olsun. Bir kere yazın. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra bir daha yazabilirsiniz isterseniz. We create smarter and faster. We push it to fail. Yani chatte de çünkü kaliteli bir sohbet dönmesini istiyorum. Orayı da modere etmeye çalışıyorum. Orada da işte bizim topluluğumuz kendi aranızda sohbet edebilin. Ben de okuyorum. Gördükçe cevaplamak istediğim soruları da oradan alıyorum. To take on new challenges with absolute precision and succeed. We make it perceive and move and even reason so it can share our world with us. Aynen. Yapay zeka bizimle bizim dünyamızı paylaşabilsin diye uğraşıyoruz. Öğrensin, anlasın, algılasın, adapte olsun. Aynı bizim gibi bu dünyayı birlikte paylaşalım. Bizimle bu dünyayı paylaşabilecek hale getiriyoruz diyor. İşte yapay zekayı geliştirmeye başladığında ya da yapay zeka teknolojileri geliştirmeye başladığında çok hızlı gideceğiz ki oraya da geldik işte tam olarak bu keynote artık o devrim niteliğinde. Yani şu robotlardan, şu gördüğünüz mavi turkuaz olan şu robotlardan bayağı sizin benim gibi şu şekilde hareketler yapabilen robotlara geldik bile. Geçenlerde işte Tesla tanıtım yaptı. Kıyafet katlıyordu Tesla'nın robotu. Ve çok yeni, çok yolun başındalar. İşte bu teknolojiden sonra artık o teknoloji de çok daha hızlı gelişmeye başlayacak. We developed Isaac Lab, a robot learning application to train Groot on Omniverse Isaac Sim. Bakın Omniverse ismini vermişler bu işe. Bu Metaverse'e Omniverse kendileri. Diyorlar ki buna gerçekliğin bir ikizi gibi simülasyonu. Gerçeklikte robotu eskiden mesela merdiven çıkmak için robotu fiziksel olarak eğitiyorlardı. Robot düşüyordu. Milyonlarca dolar bunun masrafı oluyordu. Tamir etmek zorunda kalıyorlardı falan. Şimdi bunu Omniverse diye bir şey kurmuşlar. Bence bu keynote'un en önemli kelimesi bu. Omniverse diye bir şey kurmuşlar. Bu gerçekliğin ikizi bir simülasyon. Çok sıkça ikiz kelimesini kullandılar. Gerçekliğin simülasyonu gibi
bir şey çıkıyor. Bunun içerisinde çok daha hızlı, mesela gerçekte test yapmak için 1 saate ihtiyacınız var. Bunu Omniverse'in içinde 1000 kat hızlandırılmış şekilde yeni bilgisayar çip teknolojileri sayesinde çok hızlı bir şekilde test edip çok hızlı bir şekilde geliştirebileceklerini söylüyorlar. Çok önemli, yani fiziksel olarak robotların ya da yeni teknolojilerin gerçek hayatta denenmesine gerek kalmadan işte bu icat ettikleri Omniverse'in içinde, aynı Matrix gibi. Matrix filminde var ya, hani gerçeklikle hiçbir farkı olmayan bir yer var. O Omniverse diye bir kelime attılar ortaya. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Benim çok ilgimi çekti. All this incredible intelligence is powered by the new Jetson Thor robotics chips, designed for Groot, built for the future. With Isaac Lab, Osmo, and Groot, we're providing the building blocks for the next generation of AI-powered robotics. Yapay zekanın bu gelişimi kripto tarafından para kazanmak için nasıl bir yol izlenmeli? Yeni çıkacak projeleri, insanların ilgi duyacağı, yatırım yapmak isteyeceği projeleri, onlar yatırım yapmadan, insanların hepsi sürü gitmeden önden alıp ondan sonra o sürüye satarak para kazanabiliriz. Amacımız bu. İşte yapay zekanın tokenları mesela ilk Kasım ayında konuşmaya başladığımdan beri ben aldıktan sonra 15-20x yapan tokenlarım var ki daha yola yeni çıkıyoruz. Hala yolun başındayız. Önden doğru projeleri kestirip 120-130 milyon dolar hacimli projeleri kestirip 10 milyar, 15 milyar dolarlık potansiyelli projeleri 150 milyon dolarda yakalayabilirseniz 100x bir potansiyel yakalamış olursunuz. Bu da bir günde olmuyor. 6 ay, 1 sene oluyor. O çıkışta genelde şöyle yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı şeklinde görünüyor. Bitcoin'in chartına bakıp oradan referans alabilirsiniz. O yüzden doğru projeleri alıp uzun vadeli tutmak. Yani bu işin yolu, yapay zeka hype'ından para kazanmanın. Sonra da satmak, tabii ki satmanın bir vakti gelecek ama henüz oralara yakın değiliz. They're powered by Jetsons, little Jetson robotics computers inside. They learn to walk in Isaac Sim. Tesla ile OpenAI birlikte yaptı o robot Tesla'nın. Doğru söylüyorsun. OpenAI sistemini de kullanıyor. Tesla ile OpenAI'nin ortak tanıtımıydı o. Amazing Disney research. Evet, gelecekte bu robotlar insanları ele geçirirse öldürürler mi? Yani öldürmemelerini sağlamak şu andaki tüm kavgamız aslında, bütün kaygımız. Robot, insanın onun ortaya çıkartan sınıf olduğunu anlaması lazım ve insanoğlu her ne kadar robotun mantığına aykırı bir tehlike oluşturuyor olsa bile, Donald Trump gibi bir adam, Joe Biden gibi bir adam işte dünyanın en güçlü hükümetinin başında olup nükleer füze diye anında basabilecek bir durumda, yapay zeka bunu görse, buna bir söz söyleyebilecek olsa söyler mantıken, ama bunun insanoğlunun ondan üstün olduğunu anlayıp insanoğluna asla zarar, bir numaralı maddesi işte bir kitap vardı, Isaac şu an neyse ismi aklımdan gitti. Robotlarla ilgili en eski şeylerden bir tanesi işte Süperkompüter diye bir kitabı var hatta. Bir bilim kurgu yazarı 60 senelerinde falan yazdığı bir kitapta işte orada robotik ileriye doğru bilim kurguda yazıyor. İleride robotlara vereceğimiz ilk kurallar işte insanoğluna dokunma falan, hatta bu da filmlerde falan da geçtiği. O Isaac Asimov, evet, sağ ol Alp. Not for multi-user data centers, but AI generators. These AI generation will create incredibly valuable Aynen. software. Asimov arkadaşlar, kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle hem de günümüzde sürekli Twitter bilmem ne, sürekli böyle bir ekranlardan bir içerik aldığımız günlerde oturup böyle eskiden yazılmış ve hala bugün de bile 5 sene sonra gelebileceğimiz yeri doğru tahmin etmiş bilim kurgu kitabını okumanın tadı apayrı olur. Hatta ben de kendime not alayım bu aralar, belki tekrar açıp okuyabilirim. New computer creates new types of software. New type of software should be distributed in a new way so that it can, on the one hand, be an endpoint in the cloud and easy to use, but still allow you to take it with you because it is your intelligence. Your intelligence should be packaged up in a way that allows you to take it with you. We call them NIMs. And third, these NIMs are going to help you create a new type of application for the future. Not one that you wrote completely from scratch, but you're going to integrate them like teams. Create these applications. We have a fantastic capability between NIMs, the AI technology, the tools, NEMO, and the infrastructure DGX Cloud.
Zaten Isaac Robotics ismini vermişler. Omniverse and Isaac Robotics. Isaac Asimov'dan geliyor muhtemelen diye tahmin ediyorum. Oraya da atıfta bulunmuşlar. Bunlar hologram değil zannediyorum ya. Gerçek gibi anladım ben ama. They will all need one thing. Giant stadiums, warehouses, factories. There can be factories that are robotic, orchestrating factories, manufacturing lines that are robotics. Dinlerdeki yaratıcı ile insan robot ilişkisi paralel ilerlemiyor mu? Kitapların kafir dediği karakterler ile insanın kendisine zarar vereceğinden korktuğu robot aynı karakterler değil mi? Değil. Niye değil? Ben tabii ki bu herkesin bakış açısı farklı olabilir. Şöyle, Allah dediğiniz yaratıcı, Tanrı bence birdir. Bir tane olabilir. Yoksa birden fazla varsa onun da bir yaratanı olmak zorunda. Bir tane olabilir. Her şeyden daha güçlü, her şeyi yaratmış, her şeyi all knowing bir tane yaratıcı olabilir. O kendisinin yaratma yeteneğini, yaratıcılığını, kendisinden bir takım sıfatlarını yarattığı kendi yaratışına da vermiş olabilir. Ancak biz robot üretiyoruz diyelim. Biz robot çıkartıyoruz ama şöyle düşünebiliriz. Biz insan niye Tanrı olamaz? Güzel bir soru var mesela. Kendinizi böyle gözünüzü kırpmamaya çalışabiliyor musunuz? Zannediyoruz ki biz hani kendimiz hakimiz her şeye. Aslında kendi vücudumuza bile hakim değiliz. Hapşırmak istediğinde hapşırmama gibi ihtimalin yok. Gözünü kırpmayayım dediğinde kırpmama gibi ihtimalin yok. Aslında bir yaratıcı ve bir sisteme bağlıyız. Biz üretiyoruz ama bütün her şeyi yaratmış ve o robotun da bizim yaratabilmemize olanak tanımış bir tane yaratıcı var bence. Tabii ki bu kişisel bir bakış açısı. Herkesin değişebilir. Kutsal kitap zamanı size bağlı yani. Bitmesini istiyorsanız, size bir faydası olmuyorsa bitirebilirsiniz. Ben çok faydasını gördüğüm için inşallah ömrüm yettiği sürece kutsal kitaplar hayatımdan eksik olmayacak. Tabii ki tercih meselesi. Ama tabii ki bu adamların da işte senin Instagram'da, internette bütün hayatını geçirmen ve Matrix pili olmanı isteyen adamlar da senin böyle düşünmeni istiyorlar zaten. Subhanallah. Sahura doğru iyi geldi. Eyvallah. Duhan güzel yazmış. Eline sağlık. Aynen öyle. Ölümden başka her şeye çare var. Ölüme çare yok. Yayının başında söylemiştim bununla ilgili düşüncemi de. Ölüm dışında her şeye çare var. İşte yapay zeka bu çareleri getirecek bize. Mesela hayatınızın 10 senesini, 15 senesini kanser hastası olarak acı çekerek, çürüyerek geçirmektense yapay zekaya gidip benim böyle bir derdim var, benim beyin kanserim var, şuna bir bakıp bana özelleştirilmiş bir çözüm verebilir misin dediğinde size bir tane ilaç geliştirip o beyninizdeki problemli proteini çözebilecek şeyi size özel bir ilaç geliştirebilecek. Veda ediyor. Evet, güzel bir şeydi. Güzel bir etkinlikti. Ben güzel mesajlar aldım. Araştırmalık konularımı da yazdım kenara. İşte bu Omniverse meselesi çok manyak. Bu arada komik belki biraz ama Solana'ya bakabilirsiniz. Benim gibi düşünen varsa Omniverse diye birazdan bir tane shitcoin çıkabilir. Sonunda bitirdi. Evet, biraz uzun tuttu değil mi? Bence de güzel bilgiler verdi. Çok daha hızlı verebilirdi. Dediğim gibi bence Steve Jobs çok daha mesela iyi bir konuşmacı ve sunucu ama olsun, adam dünyanın en büyük şirketinin başında kararları veren insan.
O yüzden vaktimizi, enerjimizi ve ilgimizi, dikkatimizi şu anda hak ediyor. Güzel şeyler de açıkladılar. İşte geleceğimize dair böyle ipuçları görebildiğimiz. Bize nasıl faydası olabilir bu yapay zekanın diye gördüğümüz ve bu faydaya biz nasıl daha fazla faydalı olabilecek bir şeyler yapabiliriz. Yani buradaki işte para el değiştiriyor, trendler değişiyor, bir sürü meslek dalları bitiyor. Aynı zamanda yeni yerler çıkıyor. Bu meslek dallarını bitirenler para kazanacak. Bir örnek vereyim mesela. Siz işte güvenlik şirketi, mesela güvenlik işte kapıda bekleyen, kulübede bekleyen güvenliği egale etmek istiyorsunuz. Düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki mesela bu şehirde, yaşadığınız şehirde 10.000 tane güvenlik elemanı vardır, güvenlik polisi. Bunların yerine ben bir tane ucuz işte bunun yıllık maaşı $50.000 bu güvenlik elemanlarının. Ben bunu $50.000 bir yıllık maaşına bu robotu üretip bu adamlara satabilirsem bütün bu güvenliklerin hepsini işinden ederim. Çünkü onlardan daha güçlü, daha güvenilir, uykuya ihtiyacı olmayan, yemeğe ihtiyacı olmayan bir robot verebilirim onlara. Çok daha uzun süre kullanabilecekleri. Böyle değerler çıkartan şirketler işte bir anda böyle sıfırdan trilyon dolara, sıfırdan milyarlarca dolara şirketler çıkacak. Bunların bizlerin arasından da çıkmaması için ben kesinlikle bir sebep görmüyorum. Sadece güzel hayal kurmak lazım. Güzel değer üretmeye odaklanmak lazım diğer insanlara. Ne kadar değer üretirseniz siz o kadar değer alırsınız. Yapay zekayı kullanarak işte diğer insanlara faydalı değerler üretebilirsek o kadar bize de para öderler arkadaşlar. SGK artı yol maaşı. Evet. Evet düşünmüştüm bir de hani piyasayla ilgili falan da bir şeyler inceleriz belki yayından sonra diye. Ama zannediyorum yapmayacağım. Çok uzun oldu. Yoruldum. 2 saattir falan yayındayız herhalde. Evet neredeyse 2 saat olmuş. İzlediğiniz, vakit ayırdığınız, benimle birlikte Nvidia'nın tarihin en büyük yapay zeka konferansını izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarıma değer verdiğiniz için, benimle birlikte bunu incelediğiniz için teşekkür ederim. Güzel tespitler yaptığımızı düşünüyorum. Yapay zeka konusunda da içerikler yapmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok büyük bir sektör. Hani token alıp satmak okey tamam. Belki günlük para kazanabiliriz. Zevkle eğleniyoruz. Bu da büyük bir pazar ama burada token'ı değil yani o token finans piyasasını değiştirecek bir şey. Bu insanlığın nasıl yaşadığını değiştirecek bir şey. O yüzden belki daha önemli bunu da paylaşıp buradaki fırsatları da belki biraz da şu token'ı alın, bunu longlayın, şuna 5x açın değil de bu tarz size belki de ne denir ilham kaynağı olabilecek şeyler, yorumlar yapmaya, paylaşmayı istiyorum. Ben de teşekkür ederim izlediğiniz için, vaktiniz için. Buraya kadar izlediyseniz, hala yayındaysanız ve hala like'a basmadıysanız aşk olsun. Lütfen basın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri açarsanız bundan sonraki yayınları kaçırmazsınız. Twitter'da da beni takip etmiyorsanız özellikle Twitter'da hususi NFT kripto içeriği paylaşıyorum. Oradan da takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Çok teşekkürler. Yakın bir zamanda yeni bir yayında görüşmek üzere. Yeni yayında bir NFT, orijinal NFT'si çekilişi yapacağım. Muhtemelen de yayın sırasında yapacağım. O yüzden bildirimlerinizi açarsanız, yayında burada olursanız kazanma şansı yakalayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi geceler. Sahuru bekleyenler için hayırlı sahurlar. Görüşmek üzere.